Ben Kan klanının azizi Ling Shengiyam. Halkımı korumak uğruna gök diyarı perileriyle amansız bir savaş verdim. Bileğimi bükemeyince Kan klanımın hayatını koz olarak kullanıp beni Juxian uçurumundan atlamaya zorladılar. Ancak beklemediğim bir şey oldu. Yeniden dünyaya Xuanji Krallığı Ulu Hocasının kızı Shao Huasheng olarak geldim. Zihinsel engelli doğduğum için Shao ailesinin üvey kızı ve veliaht prens tarafından aşağılandım. Bugün prensle evleneceğimiz gün beni buraya hapsettiler çünkü doğuştan gelen kutsal gücümü çalmaya çalışıyorlar. Hiç ummazdım. Senin gibi bir aptalın içinden çıkan bu gücün nadir görülen bir kırmızı kuş olacağını. Ama artık bu güç sana ait olmayacak. Huahua'nın eşyalarını çalma. Prens abim gelip beni kurtaracak. Huahua'yı koruyacağına dair söz vermişti. Seni kötü kadın, uzak dur benden, git buradan. Doğu Sarayı'na gelin gidecek olan asıl kişi benim. Sen kim olduğunu sanıyorsun? Olamaz. Mümkün değil. Büyük eğitmenin meşru kızı olsan ne yazar? Veliaht Prens'in asıl aşık olduğu kişi benim gibi bir üvey evlat. Bundan böyle ben sarayda hüküm sürerken sen benim yerime o karanlık uçurumun canavarıyla evleneceksin. Hayır, yapma. Eğer büyük eğitmen Shao bilseydi, hizmet ettiği Veliaht Prens'in öz kızını aptal diye hor görüp başka biriyle evlendiğini, kendi kızı gibi büyütüp beslediği benim, sadece makamına el koymakla kalmayıp, öz kızının kutsal gücünü de çalacağımı herhalde kahrından bedel öderdi. Babam yok olmadı, o sadece uyuyor. Seni aptal hala büyük eğitmen Shao'nun Ixuanji'nin en güçlü adamı olduğunu mu sanıyorsun? Tüm gücü yok edildi ve hala komada, artık işe yaramaz bir pisliğin teki o. Seni evlat edinen babamdı. Prensi o konuma getiren de oydu. Her şeye babam sayesiyle ulaştı. Nasıl bu kadar nankörlük edip iyiliğe kötülükle karşılık verirsiniz? Veliaht Prens beni almaya gelmek üzere. O kuş gücünü ise seve seve senden alıyorum. Bilincim nihayet geri geldi. 18 yıl boyunca bu bedende hapis kaldıktan sonra nihayet gerçek benliğime kavuştum. He Ping Ting'ün benden çaldığı sıradan bir kuşun gücü değil, kadim kutsal hayvanım olan kadim anka kuşunun özüydü. O güç yabancı bir bedene girdiğinde sahibinin tüm ruhsal enerjisini ve kanını besin olarak emer. Ayaklarıma kadar gelen bu besini geri çevirecek değilim. Bu ölümlü bedende güç damarlarım koptuğu için eski kudretimin 10.000'de birini bile şu an kullanamıyorum. Fakat çekilen bunca acının ve aşağılamanın bedelini misliyle ödeteceğim. Tebrikler. Tebrikler, tebrikler. Veliaht Prens Hazretleri gerçekten çok merhametli. Ustasının artık bir işe yaramaz biri haline gelmesine rağmen yine de onun o saf kızıyla evlenmeyi kabul etti. Prens Hazretleri, Şuanci ülkesinin bir numaralı dehası olarak o aptal kıza fazla lütufkar davranıyorsunuz. Prenses Shao Huasheng olmayacak mıydı? Nasıl He Pingting olabilir? Veliaht Prens'in kurduğu bu kumpas gerçekten büyük bir tiyatro sahnesiymiş. Bu aptal hala nasıl hayatta? Hua hua, Prens'e yanlış yapan ilk kişi sendin. Ben de sadece senin yerine onunla evleniyorum. Sen ise Yinhun uçurumaya gitmelisin. Bu zavallı, hiçbir gücü olmayan bir işe yaramaz. En azından bir iyilik yapsın ve Bayan He yerine Yinhun uçurumaya gelin gitsin. Biriyle yasak ilişki yaşamış olmasına rağmen Prens Hazretleri geçmişi unutabiliyor. Gerçekten ne kadar da büyük bir erdem. Ne güzel bir işe yaramaz yaftası ve ne kadar güzel bir bağışlama masalı. Meğer hepiniz birer nankör canavarmışsınız. Neden bahsediyorsun sen? Büyük eğitmen seni 10 yıl boyunca büyüttü. Hiç minnet duymadığın gibi ailesinin servetine konup kızına zarar verdin. İnsan bile değilsin.
Sana gelince, büyük eğitmen bir zamanlar sana canla başla bir şeyler öğretti. Başarılı olmanı bekledi. Ancak o saldırıya uğradığında karşılığında senin yalanlarına, nankörlüğüne ve beni Yinhun uçurumaya sürgün etmene mahkum kaldı. Ya sizler? 10 yıl önce Wuwang Ormanı canavarları saldırdığında büyük eğitmenin tek başına canavarların ortasında savaşıp halkı bu tehlikeden kurtardığını unuttunuz mu? 6 yıl önce ülkenin kaderini koruyan Ishuanji sütunu çatladığında herkes ülkenin yok olmasından korkarken kendi ruhunu siper ederek 2 yıl boyunca bekleyen ve ülkenin direğini onaran yine büyük eğitmenti. 3 yıl önce kutsal hazine Lityan kılıcı sınırda ortaya çıktığında büyük eğitmen zorlu bir görevle oraya gitti. Dönüş yolunda haince bir saldırıya uğrasa da kanlar içinde kutsal kılıçla geri dönmeyi başardı. Bu sayede şu anki ülkesinin prestiji arttı ancak kendisi tüm gücünü kaybetti. Emsalsiz bir kahraman, hayatını bu işe adamış bir zamanların bir numaralı ustası. Şimdi bilinci kapalı bir halde yatarken aldığı tek karşılık senin ve sizlerin ona her seferinde bir paçavra demeniz. Kapa çeneni, görevini yapmak bir tebaanın sorumluluğudur. Eğer ben de onun gücüne sahip olsaydım aynısını yapardım. Söylentilerle kafa karıştırıp dikkatleri dağıtmana gerek yok. Yaptığın rezillikler asla temizlenemez. Ben asla onursuz bir kadınla evlenmem. Askerler, Büyük Matmazel Shao akıl sağlığını yitirdi. Derhal onu buradan götürün, o suçluya verin gitsin. Pekala. Dünya ne hale gelirse gelsin ben Shao Huasheng olarak asla boş unvanlara tenezzül etmem. İnsan bir toz tanesi kadar mütevazı olabilir ama asla bir parazit kadar. Kıvranacak kadar aşağılık olamaz. Alt tarafı Yinhun uçurumuyun o suçlu yaşlı adamı değil mi? Benim için onunla evlenmek hiç fark etmez. Fakat eğer Yinhun uçurumu yolunda hayatta kalırsam o gün geldiğinde hepinize yaptıklarınızın bedelini fena halde ödeteceğim. Açıkçası hiç beklemiyordum bu salağın bu kadar güçleneceğini. Daobay'ın bile onun tarafından işi bitirildi. Daoba. Eskiden hocanın yardımcısıydı. Aralarında kesinlikle bir sadakat bağı vardı. O kötü kadın bir şekilde bunu öğrendi ve Daoba'yı kendi efendisine saldırtmayı başardı. Söylediklerim mantıklı geliyor. Shao Huasheng'in asla böyle bir gücü olamaz. O canavarın beni yok etmesini istemiyorum. Bırakın beni gideyim. Boşuna direnme. Yıllardır Yinhun uçurumuyun yanına giren gelinlerden hiçbiri bir daha geri dönemedi. Kaderimiz buymuş. Lütfen beni dinleyin. Ben Ishuan'ın ülkesi generalinin kızı. Song Ishuan. Birazdan Yinhun uçurumunun kurduğu tuzağa gireceğiz. Orada sayısız huzursuz ruh ve yaratık var. Eğer hayatta kalmak istiyorsak mutlaka birlikte hareket etmeliyiz. Song Xuan mı? Yoksa Xuanyun ülkesinin o 9. seviye dahi savaşçısı mı? Aramızdaki en güçlü kişi o. Onunla beraber olursak belki kurtulma şansımız olur. Tamam. Az güç bile hiç yoktan iyidir. Fakat sen, enerjisi tükenmiş olan kadın, sakın bize ayak bağı olmaya kalkma. Bayan Song haklı. Senin yüzünden başımızı belaya sokmak istemiyoruz. Ha 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 ha. Bir grup zavallı yine birbirine düştü. O korkunç canavar gelmiş olmalı. İmdat! Kurtarın bizi. Bizi gizlice izlediğinden emindim. Eğer aranızdan birini feda ederseniz, tuzaktan canlı olarak çıkmanıza izin veririm. Gerçekten mi? O halde ne bekliyoruz? Bu işe yaramazı burada bırakalım. Ancak bu şekilde canımızı kurtarabiliriz. Onu doğrudan cezalandıralım. Ya da sıkıca bağlayalım. Eğer yaratıklar birazdan bize saldıracak olursa, onu canlı bir kalkan olarak kullanırız. Ben yaparım. Buna cüret edebileceğini mi sanıyorsun? Sen kimsin ki buna cüret ediyorsun? Onun işe yaramaz biri olması gerekmiyor muydu? Nasıl tek hamlede işini bitirdi? Bedel ödeyen kişi 3. seviye kırmızı rütbedeydi, yeteneği yetersizdi. Madem o artık yok, o zaman büyü dairesinden geçebiliriz.
Hadi gidelim. Küçük karınca, sana intikam alman için bir şans veriyorum. Eğer onların hepsini cezalandırırsan hayatta kalabilirsin. Ne dersin? Hayır. Öyle mi? Anladım. Çünkü sen işe yaramaz birisin ve onları alt edememekten korkuyorsun, değil mi? Sorun değil. Önce onları etkisiz hale getireceğim. Bir tütsü süresi boyunca dilediğin gibi hareket edebilirsin. Sana söyledim. İstmiyorum. Eğer onları cezalandırmazsan büyü dairesi seni tamamen yutup bitirecek. Hala aynı tercihi mi yapacaksın? Bana bak Sayın Baş Şeytan abi. Eğer gerçekten boş vaktin varsa ve yapacak hiçbir şeyin yoksa gidip Yinhun uçurumun tuvaletini temizlesene. Aferin. Gerçekten tam benim istediğim gibi davranıyorsun. En azından giderken huzur içinde gitmene izin vereyim. Sence de uygun mu? Pekala. O zaman geldi bir dene bakalım. Sen Yinhun Yuan'daki o eski canavar mısın? Evet, benim. Senin yaşlı ve çirkin olduğunu, hatta korkunç bir canavar olduğunu söylememişler miydi? Nasıl oldu da Korkunç değil miyim? senin bu yüzünün korkunçlukla bir alakası var mı? Bırak beni. Ne yapıyorsun? Küçük karınca. Şöyle yapalım. İşini bitirmekten vazgeçtim. Olmaz mı? Bundan sonra benim yanımda kalıp uslu küçük bir evcil hayvan olacaksın. Kiminle uğraştığını sanıyorsun sen? Seni pislik. Çabuk indir beni. Neler oluyor? Pis canavar. Sonun geldi. Eğer bu canavarı etkisiz hale getirip ona boyun eğdirebilirsem artık ebediyen yaşayabilirim. Aptal karıncalar, benim varlığıma sizler gibi biri nasıl göz dikebilir? Tan Yan, Fengyun İttifakı halka adaleti görev bilir. Senin gibi bir canavarın insanlığa zarar vermesine izin vermez. Bugün gerekirse gitmeyi göze alarak üzerindeki tüm o karanlık gücü söküp atacağım. Buna gücün yeteceğini mi sanıyorsun? O sadece bir kopya. Peki fark etmedin mi? Benim de sadece bir suret olduğumu. Peki gerçek bedenin nerede? Tabutun içine mühürlenmiş olan benim asıl bedenim. Şöyle yapalım. Sana diğerlerinin bilmediği bir şey söyleyeyim mi? Dinlemiyorum. Eğer benim bu suretimi yok edersen, o mühür kırılacak. Aynı zamanda asıl beden de yok olacak. Dinlemiyorum dedim sana. Üstelik benim sayemde ölümsüzlüğe ulaşıp sınırsız güce sahip olabilirsin. Sus artık. Eğer konuşmaya devam edersen seni susturmak zorunda kalacağım. Uzak dur benden. Yıkanmaya gidiyorum. Sakın arkamdan gelme. Banyo yapmak ne kadar rahatlattı. Her ne kadar bu Yinhun uçurumu tekinsiz olsa da içinde bolca ruhani enerji var. Bu da burayı gelişim için uygun kılıyor. İşte bu kan güzel yıldızı. O halde hadi senin gücünü test edelim.
Zayıf bir bedenle Kanso'yu ruhunu mühürleyeceğim. Madem bu beden bu kadar büyük bir gücü kaldıramıyor, o halde bu ruh bağlayan kan laneti kullanarak seni bana itaat etmen için zorlayacağım. Ölüm tırpanı, açığa çık. Lian, sonunda ortaya çıktın. Yazık ki şu anki halin eski gücümün 10.000'de birine bile sahip değil. Gücünü mükemmel bir şekilde sergilemenin bir yolu yok. Abla, neden gizemli kanallarını açıyorsun? Bu kan soyunun bir gelişim yöntemi değil mi? İnsanların bunu kullanması çok tehlikeli. Kimsin sen? Abla, kötü bir niyetim yok. Adım Rong Lianqiao. Ben Shengong Da Rong ailesiyim. Kansoyu hakkındaki her şeyi nereden biliyorsun? Çünkü benim ruhum aslında beynimin ta kendisi. 3 diyara ait kadim sırlar da dahil, her türlü bilgiyi oradan çıkarıp inceleyebilirim. Denebilir ki bu ruh bende oldukça, dünyadaki her şeyi bilen bir dahi sayılırım. Ama babam benim bir uğursuz canavar olduğumu düşünüp beni buraya terk etti. Kendi başıma ölüp gitmeme izin verdi. Peki neden bu ruhun özelliklerini bana anlattın? Çünkü abla, sen, benim bile aklımı başımdan alan eşsiz bir kadınsın. Kesinlikle iyi biri olmalısın. Seni çok sevdim. Madem beni o kadar çok sevdin, benim yanımda durmaya ne dersin? Gel gücünle bana destek ol. Bundan sonra her gün seni ben koruyacağım. Bu sana verdiğim sözdür. Küçük kız, benimle bir sözleşme yapmaya ne dersin? Ama, senin ruhun senden koparılmış, hala sözleşme yapabilir miyiz? Beynimdeki bilgiler arasında, senin için bir çözüm yolu arayayım mı? Gerek yok. Bir yolunu biliyorum. Şöyle gel. Biraz daha yaklaş. Sözleşme tamamlandı. Vay vay. Gerçekten de çok nahoş bir karşılaşma oldu. Küçük karınca, kan güzel yıldızı yediğine inanamıyorum. Hala tek parça kalabilmen şaşırtıcı. İlginçmiş. Bu kan güzel yıldızıyı onu o mahsus benim buraya koymuş olmalı. Bana böcek demeyi kes. Benim bir adım var. Adım Shao Huyasheng. Küçük yer fıstığı mı? Sana bu adı her kim koyduysa berbat bir seçim yapmış. Küçük yer fıstığı değil, Shao Huasheng. Senin kulaklarında bir sorun mu var? Tamam, tamam. Ne dersen o olsun, küçük yer fıstığı de bari. Abi yeter ki sen mutlu ol. Nereden geldi bu küçük böcek? Tan abi sakin ol, o benim arkadaşım. Muhtemelen eski bir sözü duymuşsundur. Eğer bir arkadaşın uzaktan geliyorsa. Hesabı kesilmelidir. Gidip eğitim yapmam lazım. Yoksa bu zayıf bedenimle başımıza bir şey gelebilir. Abi, sen şimdilik kendi işine baksan diyorum. Efendim, hiç iyi değil. Ne oldu? Fengyun ittifakı yakında ruh savaşı turnuvası düzenleyecek, birincilik ödülü de babanın öz silahı olan 7 yıldız kılıcıymış. Ne dedin sen? Jinger, 3 ay sonra Zongzu 4 ülkesinin ruh savaşı turnuvası var. Kızıl Kuş'un ruhunu en kısa zamanda alabileceğine emin misin? Evet babacığım. Ping Ting şu an tamamen bana güveniyor.
Gönlünü hoş tuttuğum sürece Kızıl Kuş'un ruhunu ele geçirmek çocuk oyuncağı olacak. Güzel, çok güzel. 3 ay sonra oğlum tüm kıtanın en güçlü dehası olacak. Ülkemiz Şuanji ülkesi de diğer 3 ülkeyi ayaklarımızın altına alacak. İşte o zaman kesinlikle Kutsal Saray 9 Dağı tarafından onurlandırılacağız. Vakti geldiğinde şu küçük Zongzu bizim asil kimliğimize zaten yetmeyecek. Tinger, henüz Kızıl Kuş'un ruhunu görmedim. Haydi onu benim için sergile. Prensim, siz de çok iyi biliyorsunuz, Tinger'in şu anki gücüyle bu ruhu kontrol etmesi şimdilik imkansız. Ancak Tinger turuncu seviyeye ulaştığında bunu yapabilecek. Pekala. Sana seviye atlaman için en iyi ilaçları bulacağım. Zamanı gelince Tinger'in beni gururlandıracağı günü bekliyorum. Pekala. Defalarca denedim ama bu ruhun özünü bir türlü içime çekemiyorum. Anlaşılan en kısa zamanda gizli pazara gitmem gerekecek. Küçük karınca. Ne yapıyorsun? Gücümü geri kazanmam ve ruh dövüşü turnuvasına katılmam gerek. Hala kaçmayı mı düşünüyorsun? Burada kalıp bana eşlik etmek senin asıl kaderin. Eğer beni Yinhun uçurumu içinde kalmaya zorlamazsan, mühründen kurtulmanı sağlayıp seni dışarı çıkarabilirim. Sence bu mümkün mü? Eğer istersen basit bir mührün ne önemi var? 10.000 yıldır benimle pazarlık etmeye cüret eden ilk kişi sensin. Yine de bu ilginç bir anlaşma gibi görünüyor. Demek 10.000 yaşındasın. Hala oldukça genç görünüyorsun. Ne yapıyorsun? Bu ne? Merak ediyorum. Buradaki kötü ruhları yenip hayatta kaldığına göre gerçekten yetenekli olmalısın. Ancak ruh dövüşü turnuvasına katılmak için bir davetiyeye ihtiyacım var. Senin bir davetiyen var mı? Efendim, davetiyeyi nereden bulacağımı biliyorum. Gizli çarşıda mutlaka vardır. Gizli çarşı demek. Ruh dövüşü turnuvası için davetiyeniz var mı? Var. Ancak bir hayatın bedeliyle takas ederim, pazarlık payı yoktur. Kimin canını istiyorsunuz? Fengyun İttifakı lideri, Qin Aotian. Tamam, kabul ediyorum. Peki bunun bir zaman sınırı var mı? Qin Aotian mavi seviye bir usta. Hangi yöntemi kullanırsan kullan umurumda değil, 3 yıl içinde onun artık var olmaması yeterli. Buna ant içiyorum. Eğer 3 yıl içinde sözümü tutamazsam, gök gürültüsüyle yok olayım. Güzel. Anlaştık. Bu arada, bu canavar yumurtasını tesadüfen bulmuştum. Onu da sana veriyorum. Bu yüksek kalite ruh taşı ömrü uzatabilir. Ruh ritminin damarlarıma girmesi için bana bir yol bulursan, karşılığında bu taşı sana vereceğim. Bu babamın ruh taşı, yoksa o Hey Pingting mi? Ruh ritminin ne olduğunu söylemezsen sana yardım edemem. Juke'nin ruhsal kafiyesi eşi benzeri olmayan bir şey. Eğer söylersem, onun çalıntı olduğunu herkes öğrenecek. Ben bu ruh ritmini senin için değiştirebilirim. Pazarlık yapmaya
Ne dersin? Sen kimsin? Sana yardım edebilecek tek kişiyim. Merak etme, bana o ruh ritminin ne olduğunu açıklamak zorunda değilsin. Benim tek istediğim elindeki o ruh taşı. Yeteneklerini nasıl kanıtlayacaksın? Muhterem, inandım. Sana güveniyorum. Buraya gel, yöntemini sana söyleyeyim. Hey Pink Ting! O anka ruhunu bedenine yerleştirdiğin an ızdırap dolu günlerin başlayacak. Birazdan yasaklı bir büyü kullanarak ruhunu bu yumurtanın içine aktaracağım. O yumurta çatladığında özgürce Yin'un uçurumaya girip çıkabileceksin. Başına bela mı istiyorsun? Hemen bana başka bir beden bul. Buna imkan yok. Şu an kullanılabilecek tek bir beden var. O yüzden sakın seçici olma. Hemen Yin'un uçurumunun çıkışını aç. Dışarı çıktığımda bu yumurtanın işini bitirmemden hiç korkmuyor musun? Sonra sen de onunla gidersin. Sana tavsiyem sakın delirme. Bu bedenle dışarı çıktığında buradan ayrılırsan anında Yinhun uçurumuya geri mühürlenirsin. O zaman geldiğinde sana ikinci bir kez yardım etmemin yolu olmaz. Kız kardeşimin tüm kıyafetlerini tabutun içine koyun. Cenaze alayı için hazırlanın. Emredersiniz. Efendimiz. Tingar, çabuk bana ruh enerjini göster bakalım. Pekala efendimiz. Bu kutsal kuş ruhu mu? Çok yakında. Bu güç benim olacak. Bu gerçekten Veliaht Prens, Şuancı'nın ikinci ruh enerjisi mi? O bizim Zongzu topluluğunun dahisi. Bu kez ruh dövüşü turnuvası için zafer kesinlikle onun olacak. Bu gücü kullandıktan sonra vücudum neden bu kadar bitkin düştü? Sanki bir şey kanımı emiyor gibi. Beyler, oğlumun ruh enerjisi daha yeni uyandı. Gücü henüz sabitlenmedi. Kusurumuza bakmayın. Huzurunuzdayız, majesteleri. Baba, Majesteleri, cenazeyi kaldırma vaktidir. Güzel, cenaze alayı yürüsün. Xiao Huasheng olarak kendi cenazeme ben davet edilmiyor muyum? Bu hiç yakışık kalmadı. Bu imkansız. Nasıl o olabilir? Xiao Huasheng, hala hayatta mısın? Ne o? Yoksa gitmemi çok mu istiyordun? Benim canım ablayım. Hua, bir yanlış anlaşılma oldu. Hayatta olduğun için. Abla çok mutlu. Ruh çukuruna gidenler asla geri dönmezlerdi. Hala nasıl yaşıyor? bu kadın nasıl bu kadar güzelleşmiş? Görünüşe göre Huaer'in bir sorunu yok. Bu gerçekten harika bir haber. Fakat neden majesteleri hiç mutluymuş gibi görünmüyor? Xiao Huasheng, babam olan imparatora karşı nasıl bu kadar saygısız olabilirsin? İmparatoru ve beni gördüğünde diz çöküp önümüzde eğilmelisin. Ben göklerin imparatorunun önünde bile diz çökmem. Siz kim oluyorsunuz da karşınızda diz çökmemi bekliyorsunuz? Küçük karınca, yardımımı ister misin? Yardımına ihtiyacım yok. Kendim halledebilirim.
İnsan formuna nasıl bürünebildin? Sıradan bir kürenin seviyesi. İstediğim zaman yükseltebileceğim bir şey. Beni asla hapsedemez. Öyle görünüyor ki başkaları onu göremiyor. Onun gücü gerçekten sınır tanımaz bir seviyede. Ne kadar da kendini beğenmiş. Shao Huasheng, senin için cenaze töreni düzenledim. Minnettar olacağına, imparatorluk makamını hiçe sayıyorsun. Askerler, onu hemen yakalayın. Şey, Danışmanın evindeki 97 hizmetçiden evin eşyalarını çalanların sayısı 11. Düşmana sığınan hainlerin sayısı 26. Gizli odaya girip danışmana zarar vermeye çalışanların sayısı ise 3. Bütün bu hainlerin cezalandırılması gerekiyor. Bu işe yaramaz kız. Nasıl birden bu kadar güçlendi? Onların hepsi danışmanlık konağının hizmetçileriydi. Hizmetkar bağının etkisinden bu hale geldiler. Ben de öyle düşünmüştüm. İç enerjisi yok olmuş birinin böyle bir güce sahip olması imkansız. Shao Huasheng, bana isyan mı ediyorsun? Sizler nankörsünüz, her şeyi mahvettiniz. Babamın sadakatini asla hak etmiyorsunuz. Bundan sonra ben Shao Huasheng, babamın yerine Ixuanji ülkesiyle tüm bağlarımı tamamen kopardım. Madem öyle istiyorsun, bana başka seçenek bırakmadın. Shao Huasheng, kendi rızanla ateşe atladın. Artık geri dönüşü yok. Öyleyse senin işini bitirme vakti. Sizler onu cezalandırın. Beni yenebileceğini mi sanıyor? Görünüşe bakılırsa babam tarafından çok fazla korunmuşsunuz. Refah içindeyken tehlikeyi unutmuşsunuz. Akıl sağlığınızı yitirmiş olmalısınız. Shao Huasheng, sen aptal değil miydin? Nasıl da değişmiş böyle? Karşındakilerin hepsi sarı seviye 1. aşama ustaları. Senin işini bitirmek bir karıncayı ezmek kadar kolay. Eğer şimdi bana boyun eğersen belki sana yardım edebilirim. Ben Shao Huasheng, asla bir zayıfa boyun eğmem, ne de bir düşmana boyun eğerim. Sen Veliaht prensim, onunla boşuna konuşmayın, gereğini yapın. Pekala, size son bir şans daha vereceğim. Babamın naaşını teslim edin ve tüm dünyaya ilan edin. Babamın Xuanji ülkesinin büyük bir koruyucusu, senin yani Duan Nanjing'in hocası ve Hepingting'in iyiliksever olduğunu. İyiliksever mi? Biz Hepingting olarak gücümüzü göklerden alırız. Ne iyilikseverinden bahsediyorsun? saldırın. Geride tek bir iz bile bırakmayın. Küçük karınca, gerçekten yapabilir misin? Gücünü aşan işlere kalkışma. Ben Shao Huasheng, eğer birini cezalandırmak istersem asla başarısız olmam. Size söylemiştim, bedelini ödeyeceksiniz. Tıpkı bu kişi gibi. Şimdi yıkılın. Kırıl. Bu nasıl olur? Sarı seviye 1. kademe bir usta bile onu yenemedi mi? Bu aptal nasıl oldu da? Baba, kızın geri döndü. Farelerin birebir derisi varken bazı insanların onuru yok. Madem onlar sana adaleti vermiyor, o zaman kızın adaleti bizzat sağlayacak. Efendim, büyük eğitmenin bedeni alındı. Gidebiliriz. Büyük eğitmen hala hayatta. Hala bir umut var. Gitmek mi istiyorsun? Burasını ne sanıyorsun? Öyle istediğin gibi gelip elini kolunu sallayarak gidemezsin. Ekselansları. Önce babamın bedenini uzay yüzüğüne yerleştir. Küçük yer fıstığı, intikam almak istiyor musun? Benim için hepsinin
İşini bitirmek çok kolay. Bu onlara çok hafif kalır. Onlara önce her şeyi kazandırıp sonra her şeyi kaybetmenin acısını yaşatacağım. Duan Nanjing Hepingting Dowling turnuvasında gelip bizzat teslim olmanızı ve bedelini ödemenizi bekliyor olacağım. Nasıl bu kadar güçlenebildi? Bir yardımcısı var, arkadan destek aldığı birileri olduğu kesin. Demek Dowling turnuvasına gelmeye cüret ediyor. İşte o zaman sonu gelmiş olacak. Lian Qiao, hala burada mısın? Az önce babamın hala kurtulma şansı olduğunu söylemiştin. Bu nasıl olabilir? Lian Qiao, Evet. Ancak onu kurtarmak için koşullar oldukça ağır. En azından efendim, önce ruh yarışmasını geçmeniz ve ardından öğretmenin 7 yıldız kılıcını geri almanız gerek. babamı kurtarmanın bir yolunu mutlaka bulacağım. 7 yıldız kılıcını ne pahasına olursa olsun alacağım. Anlıyorum. Az önceki o saç tokası nereden çıktı? O aslında benim asıl silahım olan ölüm tırpanının şekil değiştirmiş hali. Muazzam bir gücü vardır. Nereden konuşuyorsun sen? Lanet olsun. Nereye süzülüyorsun böyle? Nerede istersem orada olurum. Bu seni ilgilendirmez. Efendim, bu tüy yumağı da nedir? Evet. O da benim sözleşmeli kutsal canavarım. Ona Kiku diyebilirsin. Merhaba, QQ. Sen de mi efendimin vücudunda yaşıyorsun? Evet. Sıradan bir zavallı nasıl olur da benimle aynı seviyede olmaya cüret eder? Cezalandırılmak mı istiyorsun? Bekle bir dakika. Bakmamalıyım. Sanki çok yoğun bir pas kokusu alıyor gibiyim. Biraz kötü hissediyorum. Yoksa o tadı mı özledin? Yalvar bana. Sana yardım edeyim. Hemen söyle bana. Yoksa seni tüysüz siyah bir yumurtaya çeviririm. İblis, iblis, iblis. Ne iblisi be? Ömrümden ömür gitti. Bu koca canavar nasıl olur da yine uçurumundan çıkabilir? Güzel günlerim sona erdi. Efendimiz Hazretleri, eşiniz benzeriniz yoktur. İsminiz nesillerce yaşasın. Sonsuza dek var olun. Ne efendisi be? Kulağa çok berbat geliyor. Beni buraya neden getirdin? Şu böceğin kanı senin o kan içme arzunu bastırır. Biraz iç de kendine gel. Sürekli başka erkeklerle yakalanmanı izlemek istemiyorum. Kanımı mı içeceksin? Anlaşılan benim kan emici olduğumu biliyor. Ayrıca ejderha kanının içimdeki o arzuyu dindireceğinden de haberdar. Neden dikiliyorsun? Şu kanı çabuk ver. Yoksa kızayım mı? Bu kanın üzerimde bu kadar işe yarayacağını hiç düşünmemiştim. O Song So'daki en güçlü yaratıktır. Onun kanı sıradan insanlar için kutsal bir şifa kaynağıdır. Demek öyleymiş. Şu anki zayıf yeteneklerinle bu böcekle anlaşma yapamazsın. Şimdilik onu yanında tut. Gerektiğinde seni biraz rahatlatır. Saygılarımı sunarım efendim Tanyan. Zongzu'nun en güçlü canavarı nasıl bir çocuk olabilir? Henüz çok küçük ve toy. Bu kadarı da fazla artık. Bir ejderhanın da onuru var. Bir şey mi dedin? Efendim Tanyan, bu köleniz sizin için her şeyi yapar. Ne emrederseniz emretmeye hazırım. Bundan sonra onun peşinden ayrılmayacaksın. Emredersiniz efendim Tanyan. Bana niye öyle bakıyorsun? Fengün İttifakiye gitmiyor muydun? Hadi gidelim. Sen de mi katılacaksın? Evet. Şansımı denemek istiyorum. İyice kendimi geliştirmem lazım.
Şu meşhur Şuanji ülkesili Xiao Huasheng değil mi bu? Gerçekten de çok güzelmiş. Neden çekineyim ki? Ne kadar güzel olursa olsun, lekeli bir zavallı sonuçta. Duyduğuma göre, Yinhun uçurumundan sağ çıkabilmesinin sebebi, şu Fettan yüzünü kullanıp, o canavarı baştan çıkarmasıymış. O sayede kurtulmuş. Ah hayır, yıldırım çarpıyor. Bunu sen mi yaptın? Kim boş konuşursa cezasını bulur. Xiao Huasheng. Hayret. Hala hayattasın. Demek Suanyun ülkesinin generalinin kızı, aynı zamanda Fengyun ittifakı 3. büyükün müridi Song Suano'ymuş. Turuncu seviyeye ulaştığını duydum. Üstelik elinde seviyeler arası savaşabilen bir buz kılıcı Lingyun tutuyor. Görünüşe göre bu yarışmada kazanma şansı çok yüksek. Bayan Song, yine ne peşindesin? Xiao Huasheng, Xuanji ülkesi, Veliaht Prensi ve Prensesi seni affedecek kadar yumuşak kalpli olsa da ben peşini asla bırakmayacağım. Bu yarışmada seni bitireceğim. Benim yanımda olana el sürmeye cüret edenin belli ki canına susamış. Hatırladığım kadarıyla seninle aramızda bir husumet yok. O gün Yinhun uçurumuda kesinlikle o iblisle işbirliği yaptın. Yoksa o hapsolmuş ruhlar bize saldırmazdı. Eğer şans eseri kaçmasaydım, şimdi senin yüzünden yok olmuştum. Sizi aptallar. Daha önce o 3. büyük ile birlik olup işimi bitirmeye çalışıyordunuz, şimdi bir de üste çıkıyorsunuz. Şu sözde dürüst tarikatlar gerçekten ikiyüzlü. Madem Bayan Song böyle diyor, o zaman ne yapabileceğini görelim. Xuanyun ülkesi generalinin kızı Song Xuan kayıt olmaya geldi. Sen... Abla, şu Song Xuan denilen kızda kötü bir enerji hissediyorum. Sakın oyununa gelme. Sana yalan söylemesine izin verme. Merak etme, yapmayacağım. Tamam. Az önce kalabalığın arasında Rong ailesinden birilerini gördüm. Bundan sonra ortalıkta görünmem pek iyi olmaz. Abla lütfen çok dikkatli ol. Peki. Senin de omuzlarındaki yük pek fazlaymış. Sus artık. Düzgün konuşamayacaksan hiç konuşma. Shao ailesinin kızı Xiao Huasheng kayıt olmaya geldi. Xiao Huasheng, gelmeye gerçekten cüret mi ettin? Bu Duoling yarışmasının kuralları çok katıdır. Yardımcı çağırmak yasaktır. Yanındaki o Huang seviye usta. Seni artık koruyamaz. Sizinle başa çıkmak için parmağımı bile oynatmam yeterli. Kız kardeşim, sakın unutma. Senin Zunke özün şu an bende. Sana kendi özün tarafından cezalandırılmanın tadını tattıracağım. Öyle mi? Bunu gerçekten merak ediyorum. Birazdan başlayacak yarışmada özü mümkün olduğunca fazla kullan, bana güzel bir gösteri sun. Tuhaf, nasıl olur da hiç korkmaz. Hey Ping Ting, bu özü her kullandığında sonu biraz daha yaklaşıyor. Benim gücüm ise aksine daha da artacak. Duoling yarışmasının ilk aşamasında en basit yöntem olan kura usulü dövüş uygulanacak. Amacımız sadece yetenek sergilemek, asla kimseye zarar verilmemelidir. Sadece galip gelenler ikinci aşamaya geçebilir. Tinger, hangi numarayı çektin? Bana kura sonucunda kırmızı 28 numara çıktı. Kim benim rakibim çıksın ortaya. Bu ilk karşılaşmada senin gibi bir aptal olan ablayla eşleşeceğim hiç aklıma gelmezdi. Ne büyük tesadüf. Bu bir tesadüf değil. Olsa olsa hesaplaşma zamanıdır. Vay canına abla, rakibim benim. Küçük böcek, sakın beni utandırma. Merak etme, ölüm tırpanım uzun zamandır aç kaldı. Biraz başlangıç yemeğine ihtiyacı var. Bugün He Ping Ting'in artık gitme vaktidir. Kız kardeşim, aslında sana merhamet göstermek istiyordum ama şansın çok kötüymüş. İlk turda karşıma sen çıktın. Artık sana acımayacağım. Tinger, işini bitir onun. Onu gelecek maçlarda tekrar görmek istemiyorum. Öyleyse
Xiao Huasheng artık yok olduğunda gelip geriye kalanlardan hıncımı alacağım. Yarışma resmen başladı. Şu Xiao Huasheng kafayı yemiş herhalde, yanında bir silah bile getirmemiş. Bir tuğla parçasıyla sahneye çıkmaya cüret ediyor. Kesinlikle haklısın. Onun için boşuna aptal demiyorlar. Bu resmen bile bile ölüme gitmek. Efendim, ben kadim bir kutsal silahken neden bir tuğlaya dönüşmek zorundayım? Lian, lütfen buna katlan. Senin gerçek formun çok özel, gökler alemi tarafından fark edilmemelisin. Peki öyle olsun. Kız kardeşim, günlük hayattaki cahilliğin bir yana, bir kadının yapması gereken en basit şey olan namusunu korumayı bile nasıl beceremezsin? Sen kim oluyorsun da bana kız kardeşim diyorsun? Hayatta kalabilmek için seni serbest bırakması adına o yaşlı ve çirkin canavarı ayartmışsın. Hocamızın şanlı ismini gerçekten tamamen yerle bir ettin. 10 binlerce yıldır yaşıyorum. Biraz yaşlı olabilirim. Ama son derece yakışıklı ve zarifim. Hiç çirkinlikle bir alakam oldu mu? Küçük yer fıstığı, şunun ağzının payını ver. Babamın adını ağzına almaya layık değilsin. Hadi oradan. Geçen sefer sadece şanslıydın. Tam o sırada yanınızda sarı seviye bir usta vardı. Yoksa gerçekten Veliaht Prens ağabeyin elinden sağ salim kurtulabileceğini mi sandın? Bir kırık tuğla parçasıyla benimle yarışmaya mı kalkıyorsun? Bugün senin için yolun sonu geldi. Bu imkansız. Tingers sonuçta turuncu seviyede. Eğer usta birinin yardımı yoksa Xiao Huasheng nasıl olur da onunla başa çıkabilir? Dur, bekle biraz. Büyük kıdemli, sakin ol, onun hala savaşma gücü var. Gücü tükenmeden teslim olmuş. Sayılmaz mı? Pis ihtiyar. Yine her şeye burnunu sokuyor. Xiao Huasheng, sırf 2 hamlede öne geçtin diye böbürlenebileceğini mi sandın? Az önce sadece kardeşlik bağlarımız hatırına sana müsamaha gösterdim. Ruhani özümü serbest bıraktığımda senin için yolun sonu gelecek. Vay canına. Ne kadar da sinsi bir koku bu. Ruhani öz mü? Güzel. Hadi o zaman bana şu ruhani özünü bir göster. Bu He Pingting nasıl bir ruhani öze sahip? Bilmiyorum. Eğer He Pingting herkesin önünde Juke'nin ruhsal kafiyesi kullanırsa ona tek başıma sahip olma şansımı kaybetmez miyim? Kardeş olduğumuz için aslında bu hamleyi yapmak istememiştim. Ama beni sen zorladın. Tamam. Hadi bakalım. Aptal. Kendi sonunu nasıl hazırlayacağını görmek istiyorum. Gitmiyor. Neden? Ruhani özümü kullanamıyorum. Büyü gücüm de tükeniyor. Çünkü benim olan bir şeye dokunmaya layık değilsin. Bunu sen mi yaptın? Xiao Huasheng.
karanlık pazarda ruhani özünü. Takas etmende yardımcı olan o gizemli kişiyi hatırlıyor musun? O gurur duyduğun ve sana o özü veren kişi bendim. Vücudundaki ruhani öz aslında bir anka kuşu değil, kadim bir zümrüdü anka. Ne tesadüf ki onun gerçek sahibi de benim. Sen aslında kimsin? Ben kan soyunun aziz efendisinin reenkarnasyonuyum. Göklerin imparatorunu bile umursamazken senin ne hükmün olabilir? Seni büyüten iyiliksever kişi henüz uyanmamışken senin gibi nankör birinin hayatta kalmaya ne hakkı var? Tinger, Tinger. Tinger, Tinger. O gerçekten bir canavar. Şöyle yapalım. Anka ruhunu bana ver. Senin öcünü ben alayım. Majesteleri, bu ruhu alamazsınız. Bana güvenmiyor musun? Derinden sevdiğim kadının benden şüpheleneceği aklımın ucundan geçmezdi. Öyle değil majesteleri. Tinger size vermek istemiyor değil. Sadece Yeter artık. Tüm iç organlarım parçalandı. Artık yoksun. Bu ruhun senin bedeninde kalması israf olur. En iyisi bana ver de bir işe yarasın. yoksa sen en başından beri sadece bu ruh için mi bana yaklaştın? Aynen öyle. Yoksa senin gibi sıradan bir evlatlığa ben niye değer vereyim? Artık hiçbir kullanım değerin kalmadı. Ruh kendiliğinden bana geçmeye başladı. Görünüşe göre o doğuştan bana aitmiş. Seninkini geri almayacak mısın? Bedava enerji gelmiş. Almamak olmaz. He Pink Tink. Pişman mısın? Hua Hua. Bundan sonra ablana iyi bakmalısın. Peki. Tinger, Tinger, Tinger. Gözü açık gitti. Görünüşe göre çok pişman. Shahua Sheng, Tinger senin ablan sayılırdı. Ona nasıl kıyabildin? Gerçekten çok acımasızsın. Eğer sen zorla onun güç merkezini sökmeseydin hala bir parça nefesi kalmış olurdu. Neden bahsettiğini anlamıyorum. Neticede Tinger senin elinde can verdi. Hele şu anka ruhuyla birleşeyim, bir sonraki maçta sana dünyayı dar edeceğim. Şuanji Veliaht Prensesi bir acizin elinde mi gitti? Bu gerçekten çok tuhaf. Güç merkezi yok olmamış mıydı? Nereden buldu bu enerjiyi? Kesin o elindeki tuğla sayesinde. O kesinlikle üst düzey bir kutsal araç. Görünüşe göre tuğlana göz koyan pek çok kişi var. O zaman ellerinden geleni ardlarına koymasınlar. Shao Huasheng, nihayet seni bulduk. Hemen şu mühür taşını teslim et. Yoksa senin için hiç iyi olmayacak. Sadece siz ikiniz mi? Sarı seviye bir usta bulduğunu duyduk. Eskiden gizlice sana yardım ediyordu. Ama şimdi yalnız başınasın, kaçacak hiçbir yerin yok. Seni gerçekten göremiyorlar. Kendin hallet. Yüce İblis Efendisi, müdahale etmeyecek misin? Bu zavallılar benim gücümü kullanmama değmezler. Demek çalmak istiyorsunuz. Çalmak ha.
Alın bakalım. Şahua Şenk abla, sana yardım etmemizi ister misin? Gerek yok. Yaralanmış olmam daha iyi oldu. Şimdi benim için kırıl. Bu bir yıldırım imtihanı. Görünüşe göre az önceki deneme seviye atlamamı sağladı. Gerçekten harika. Turuncu seviye 1. aşama. Geç. Turuncu seviye 3. aşama. Devam et. Turuncu seviye 5. aşama. Dur. Garip. Aynı anda bu kadar çok seviye atladım ama yıldırım felaketinden neden en ufak bir tepki gelmiyor? Sence neden olabilir? Tan abi gerçekten çok güçlü. Kimse yok mu? Az önce tuhaf bir ses duydunuz mu? Sanki şu taraftan geldi. Dur. Sen burada kal. Gidip kontrol edeceğim. Neden o gelip ben burada kalıyorum? Ben de geliyorum. Tamam, gel o zaman. Burası neresi böyle? Neden buraya çekildim? Abla, ben biliyorum. Chauzi, senin elimde ne işin var? Hehe. Bu benim dönüşüm yeteneğim. Etkileyici değil mi? Birileri gelmeme izin vermedi ama ben inadına geldim. Çıkar şunu. Olmaz. Chauzi, madem bu kadar yeteneklisin, söyler misin burası tam olarak neresi? Elbette biliyorum. Burası ürkütücü illüzyon alemi. Burada sayısız huzursuz ruhun hapsedildiği söylenir. Oraya bak. Kimsin sen? Artık kim olduğumu hatırlamıyorum. Tek hatırladığım, birinin ruhumu bedenimden ayırıp vücudumu ele geçirdi. Bayan, eğer beni buradan çıkarabilirseniz, ruh merkezinizi onarmanıza ve gücünüzü artırmanıza yardım edebilirim. Seni nasıl kurtaracağım? Şu taşın üzerinde siyah bir mühür var. Onu çıkarırsan buradan çıkabilirim. Neden buradaki nefret dolu hava bu kadar ağır? Bunların hepsi haksızlığa uğramış canlar. Sadece ruhları hapsolmadı. Aynı zamanda her gün alevlerde yanma acısı çekiyorlar. İşte bu yüzden bu kadar çok acı var. O halde mührü söktüğümde bu ruhlar nihayet özgürlüğüne kavuşacak mı? Buradaki canlı ruhlar arasından sadece bu yaşlı adam kaldı. Diğerlerinin fiziksel bedeni çoktan yok olup gitti. Ama bu mühür yüzünden ruhları huzur bulamıyor ve yeni bir hayata başlayamıyorlar. Ne kadar da korkunç bir yöntem. Bayan, ruhumu dinlendirmek için sizin ruh merkezinize ihtiyacım var. Zamanımın çoğunu uykuda geçireceğim için sizi rahatsız etmem. Zamanla hafızamı geri kazanabilirim. Tamam. Anladım. Gel o zaman içeri. Bu bulduğun her şeyi yanına alma huyunu hala değiştiremedin mi? Sen ne dedin? Bir şey yok, gidelim hadi. Seni buradan çıkarayım. Bir saniye bekle. Bekleyin bir dakika. Buradaki ruhların çoğu tamamen masum. Fakat birileri tarafından buraya kötü niyetle hapsedilmişler. Onlara son bir iyilik yapmak istiyorum.
Dünyadaki her şeyin bir gelişi, bir de dönüşü vardır. Bugün kendi gücümle kaybolan ruhları arındıracağım. Herkes beni dinlesin. Burada dileğim şu ki bir sonraki hayatınızda asla pişmanlık duymayın. Yolunuz her daim açık olsun ve huzur dolu bir dünyada yeniden doğun. Herkesi tebrik ederim. Yarışmanın ilk turunu başarıyla tamamladınız. Bundan sonra yeni rakipleriniz karşılaşacağınız turuncu seviyedeki canavarlar olacak. Bu süreçte maskeler takacak ve kendi enerjinizi ve yüzünüzü gizleyeceksiniz. Dayanıklılığı tükenen herkes anında arenadan elenecektir. 1 saat sonra hala ayakta kalanlar ancak o zaman Fengyun Akademisi'ye girme hakkı kazanıp büyük finale katılabilecekler. İkinci tur resmen başladı. Xiao Huasheng, bu seferki mücadele önceki teke tek dövüşlere hiç benzemeyecek. Buradaki canavarların her biri şimşek kadar hızlı hareket ediyor. Senin o hantal silahın onlara dokunamaz bile. Erkenden elenip gitmeyi bekle şimdiden. Xiao Huasheng, eğer şimdi bana yalvarırsan belki ben seni koruma lütfunda bulunabilirim. Ne de olsa şu anki yüzün eskisinden çok daha göze hoş geliyor. Yanımda kalıp bana hizmet etmene izin verebilirim. Kim o? Bana kim vurdu? Hatırladığım kadarıyla sen daha önce dilinden düşürmediğin bir sözle He Pingting'in intikamını alacağını söylemiyor muydun? Ne ara bu kadar çabuk taraf değiştirdin? Giden zaten gitti artık. Ben de hayatıma başka kadınlar olmadan devam edemem. Zaten eskiden de bir sözümüz vardı. Seni tekrar kabul edebilirim. Kötü kadın her zaman aynıdır. Erkeklerin aklını çelmeyi iyi biliyor. Eğer bu değersiz herifin teklifini kabul etmeye cüret edersen o zaman ben seninle fena hesaplaşır, seni çok sert cezalandırırım. Sen kafayı mı yedin? Bunu nasıl kabul edebilirim ki? Ne dedin sen? Dedim ki, bakacak bir aynan yoksa bir suya falan bak. Kendi haline bir dön de bak. Senin gibi biri benimle uğraşmaya nasıl cüret eder? Gayet etkileyici ve yakışıklıyım. Şu Yinhun uçurumu denilen yaşlı canavardan 10.000 kat daha iyi değil miyim? Sen gerçekten kendini onunla mı kıyaslıyorsun? Gerçekten haddini bilmez birisin. Benim Tana büyümün görünüşü güneşi ve ayı solduracak, yıldızları gölgede bırakacak kadar asildir. Sana gelince ise neyse boş ver. Seninle konuşmak bile vaktimi boş harcamak olur. Sen? Veliaht Prens Ishuanji. Senin yerinde olsam birazdan ondan uzak dururdum. Bu arenadaki hangi canavar ondan daha güçsüz ki? Kim bilir? Birazdan hangi canavar onu paramparça edecek? Fazla yakın durursan üstün başın batar. Neden beni güldürmeye çalışıyorsun? Efendim? Beyler bayanlar. İkinci tur başlamak üzere. Lütfen hazırlanın ve maskelerinizi takın. Bak, kurt canavarlar geliyor. Abartılacak bir şey değil, kendi başımın çaresine bakabilirim. Öyleyse dikkatli ol. Tamam. Xiao Huasheng, bedelini ödeyeceksin. O uyduruk silahların onlara dokunamaz bile. Madem onlar işe yaramıyor, ben de yumruklarımı kullanırım.
Gerçekten çok yeteneklisiniz. O turuncu seviye 8. aşama bir canavardı. Siz onu çıplak ellerinizle yere serdiniz. Basit bir işti. O kurdu bir yumrukta nasıl uçurdu? Yoksa o Xiao Huasheng değil mi? Yanlış kişiyi mi tanıdın? Peh, kurtların özlerini topladığım sürece ve bu özler benim elimde olduğu sürece onları ben halletmiş sayılırım. Xiao Huasheng, sahne ışıklarını benden çalamazsın. Kurt canavar yine geliyor. İnanılmaz. Hiç silah ya da teknik kullanmadan arka arkaya 2 kurt canavarı yendi. Dışarıya çoktan haber uçurdum. Birçok kişi haberi alıp buraya gelecek. Senin gibi bir dehayla tanışmak isteyeceklerdir. Kurt canavarın özünü çalmaya mı cüret etti? Bu küçük böcek gerçekten çok cesur. Böylesine eğlenceli bir anı. Hafıza taşına kaydetmek gerekir. Xiao Huasheng, deha falan olmayacaksın asla. Asıl deha olan benim. Kurt canavarı deviren kişi gerçekten Xiao Huasheng mi? Olamaz. Onu test etmem lazım. Xiao Huasheng, tadına bak bakalım. Duan Nanjing sensin, değil mi? Hatırladığım kadarıyla. Senin ruhsal gücün bir mızraktı. Maske takınca seni tanıyamayacağımı mı sandın? Duan Nanjing, anlaşılan ikinci turu erkenden bitirmek istiyorsun. Ben de senin isteğini yerine getireceğim. Böyle arkana bakmadan kaçman gerçekten gülünç. Xiao Huasheng, sevincin kursağında kalacak. Bu toz canavarları çıldırtacak bir güce sahip. Xiao Huasheng, ayaklar altında ezilmeye hazır ol. Dostum, dikkat et. Bu kurt canavarlarının hali normal değil, muhtemelen çıldırdılar. Aslında maske taktığım için herkese rastgele saldırmaları gerekiyordu. Görünüşe göre birisi bir oyun çevirmiş. Yardıma ihtiyacın var mı? Gerek yok. Lian, ortaya çık. Benim kanım öyle kolay kolay akmaz. Hemen defolun. Turuncu seviye 5 patlat. Turuncu seviye 6 devam et. Turuncu seviye 7 dur. Muazzam bir performans. Tüylerim diken diken oldu. Az önceki hamleyi görebildiniz mi? Hiçbir ruhsal teknik bile kullanmadı, sadece tek bir hamleyle işlerini bitirdi. Bu kişi kesinlikle bir dahi. Xiao Huasheng, bu şekilde bile gitmedin ya. Üstelik bir de seviye atladın. Dikkatleri üzerine çekmene asla izin vermeyeceğim. Abla, gerçekten harikasın. Öyledir. Biz Fengyun Akademisi öğrencileriyiz. Kolezyumda emsalsiz bir yeteneğin ortaya çıktığını duyduk. Ve özellikle görmeye geldik. Sorması ayıp. Az önce kurt sürüsünü yenen o dahi. Aranızdan hangisiydi? Değerli kıdemli kardeş, bu kadar övgüye gerek yok. Benim daha herkesten öğrenecek çok eksiğim var. Ben 3. büyükün müridiyim. Adım Song Xuan. Yakında okula başlayacağım. Gelecekte siz değerli kıdemli kardeşlerden rehberlik etmenizi rica ediyorum. 3. Büyük'ün Xuanyun ülkesi seviyesinde bir öğrenci aldığını duymuştuk. Bugün gördük ki gerçekten şöhretinin hakkını veriyormuş. Bu yetenekle şüphesiz ki Fengyun Akademisi'ye girdiğinde onur listesinde
En üst sıralarda yer alacaksın. Gelecekte fırsat olursa değerli kıdemli kardeşlerimden bir şeyler öğrenmek isterim. Song Xuan, yanlış duymadım değil mi? Yani sen o kurt canavarlarının tarafından etkisiz hale getirildiğini mi söylüyorsun? Ben yapmadıysam senin gibi bir aciz mi yapacaktı? Yarışmadaki herkes biliyor. Daha önceki galibiyetlerinin tamamı sadece o üstün silahın olan tuğla sayesindeydi. Buraya kadar hayatta kalabilmiş olman zaten tamamen şansınaydı. Bu sözde dürüst mezheplerin öğrencileri gerçekten de birbirlerinden daha arsızlar. Hatırladığım kadarıyla senin asıl silahın bir kılıç. Ancak o kurtların üzerinde hiç kılıç yarası yok gibi duruyor. Onları çıplak ellerimle cezalandırdım. Olamaz mı? Sayın Genç Hanım. Az önce manevi gücümle inceledim. Bu kurtların aldığı öldürücü darbeler. Bir bıçak yarası. Bu da elindeki kılıçla pek uyuşmuyor. Neler oluyor? Yoksa onları o cezalandırmadı mı? Sen kimsin? Beni sorgulamaya ne hakkın var? Bence sen sadece yeteneğimi kıskanıyorsun. Bilerek arıza çıkarıyorsun. Genç hanım, sakın ileri gitme. Bu beyefendi kıdemli Bayu, onur listesindeki ilk 5 ustadan biridir. Seviyesi tahmin edilemez, muhtemelen çoktan mor seviyeye ulaştı. Ne? Sayın kıdemli bay, lütfen kusura bakmayın. Sadece bana inanmanızı istiyorum. O kurt canavarları gerçekten tarafımdan durduruldu. Aksi halde bakın. Bunlar o kurtların ruh özleri. Eğer onları ben etkisiz hale getirmeseydim, bu kadar çok ruh özüne nasıl sahip olabilirdim? Bir canavarın iç çekirdeği, insanların ruh enerjisi gibi onun onuru sayılır. Bu yaptığın şey ne büyük bir acımasızlık. Onlar sadece birer hayvan. Onurdan mı bahsediyorsun? Başkaları önde savaşıp cezalandırırken sen arkada çekirdeklerini çalıyorsun. Gerçekten de bir dahisin. Hiç çaba sarf etmeden her şeye hazır konuyorsun. Bana iftira atmayı kes. İşuanji veliahtıyla tanışıklığım var. O benim lehime şahitlik edebilir. Duan Nanjing, başkalarının seni şu değersiz Shao Huasheng tarafından yaralandığını öğrenmesini istemezsin değil mi? Beni mi tehdit ediyorsun? Onların inanacağını mı sanıyorsun? Ayrıca sana neden yardım edeyim? Eğer bana yardım edersen seni 3. büyüke tavsiye ederim. Bakarsın seni öğrencisi olarak bile kabul eder. Tamam. Kendi gözlerimle gördüm. Bu kurt canavarını Song Xuan alt etti. Shao Huasheng sadece onunla iyi geçinmediği için ona iftira atıyor. Olay budur sanırım. Genç hanım, harikaydın. Rahibe Shao, şunu unutma ki Kolezyum gücüyle konuşan biridir. Bizi yanıltmaya, çalışmaman senin için daha iyi olur. Elimde harika bir şey var, görmek ister misin? Gerçekten ilginçsin. İnsanları yanıltan kişinin ben olup olmadığına sen karar veremezsin. Hadi bakalım. Şuraya bakın. O da ne? Yani kurt canavarını dize getiren kesinlikle Song Xuan değilmiş. Kayda bir bakın, gerçek ustanın adı Xiao Huasheng olan şu genç hanım olduğu ortada. Song Xuan ise o kadın kurt canavarın işini bitirdikten sonra gizlice gidip canavarın çekirdeğini çalmış. Hayır, öyle değil. Olaylar anlatıldığı gibi değil. Rahibe Song. Kurt canavarı etkisiz hale getiren kişi. Madem sen değilsin, o zaman neden öne çıkıp başkasına ait bir başarıyı sahiplendin? Üstelik yarışma sırasında nasıl bir toz serptin ki? Bu kurt canavar bir anda kudurdu. Ne tuzu? Neden bahsettiğin hakkında en ufak bir fikrim yok. Neticede o kurt canavarların hepsini ben hakladım. Veliaht Prens Xuanji. Bu konu bana şahitlik edebilir. Aptal kadın bunca kanıt varken hala beni bu işe sürüklüyor. Ama gördüğüm kadarıyla bu kayıt taşındaki görüntülerde
Şu bahsettiğin Veliaht Prens Xuanji rezil bir şekilde dayak yemiş. Sanırım bunu hazmedemediği için senin için sahte şahitlik yapıyor değil mi? Saçmalıyorsun. Bilmediğimi sanma. Sırf Xiao Huasheng güzel diye ona kandınız. Bu yüzden şimdi gerçekleri çarpıtıyorsunuz. Eğer bu meseleyi boş yere uzatmaya devam ederseniz ustama gidip hakkımı aramasını isteyeceğim. Sen... Gerçekten kim burada doğruları çarpıtıyor acaba? Üçüncü büyükün öğrencileri bu kadar mı huysuz ve mantıksız olur? Rahibe Xiao, tanıştığımıza memnun oldum. Ben Ba Yu, Dövüş Akademisi'nin asıl öğrencilerinden biriyim. İkinci turu geçtiğin için Fengyun Akademisi'ne girme hakkı kazandın. Gelecekte seninle bol bol antrenman yapmayı umuyorum. Peki neden olmasın? O zaman müsaadenizle artık gidiyorum. Şu çirkin yaratığın nesine bakıyorsun? Eğer bakmaya devam edersen gözlerini oymak zorunda kalırım. Eğer yine huzursuzluk çıkarmaya devam edersen gerçekten sana küseceğim. Çok komik. Senin gibi birinin öfkelenmesi ya da küsmesi neden umurumda olsun ki? Hey, bekle beni. Bir şey söylesene. Bak elimde değerli çiçek yaprakları var. İster misin? İstemiyorum. Tebrikler. İkinci turu geçerek Fengyun Akademisi kurumuna girmeye hak kazandınız. Kaydolmak istemeyenler finalden vazgeçmiş sayılacak. Görünüşe göre babamın 7 yıldız kılıcısını geri almak için bu akademinin bir öğrencisi olmalıyım. İçeriye casus veya kötü ruhların sızmasını önlemek için hepiniz ilik yıkama taşı testini geçtikten sonra kaydolabilirsiniz. Üzerinizdeki kötü enerji ne kadar fazlaysa ilik yıkama taşı o kadar kararacak. O an geldiğinde sakın. Sizi cezalandırdığım için bana kızmayın. Anlaşılan bu canavar dünyasından birinin buraya sızması hiç de kolay değil. Gitmek istediğine emin misin? Başka çarem mi var? Sana iyi düşünmeni tavsiye ederim. Neden? Efendim, hissedebiliyorum. Senin damarlarında o karanlık kan akıyor. Olamaz. Ama babam bir insandı. Peki ya annen? Annem mi? Bu bedende doğduğumdan beri anneme dair hiç anıya sahip değilim sanki. Yoksa o canavarlardan biri miydi? Evet, durum muhtemelen öyle. O zaman ben ilik yıkama taşı testini asla geçemem. Abla, Sayın Tanyan'ın senin yerine gitmesini sağlayabilirsin. Tange mi? O büyük bir suçlu. Varlığı bile korku saçıyor. Onun mu gitmesini istiyorsun? Öyleyse kendim gitmem daha iyi. Sana kim Sayın Tanyan'ın o taraftan olduğunu söyledi. Dışarıdakilerin ona canavar demesinin tek sebebi kötülüğü yok etme bahanesiyle. Yinhun uçurumu içinde olay çıkarıp ölümsüzlük uğruna onun gücünü ele geçirme hırsıdır. Düşünemezdim. Durumum eğer çok zormuş. Seni minik böcek. Neden bana öyle tiksindirici? Bakıyorsun, Senin bu tavrın beklenmedik bir anda tüm nezaketimi mahvediyor. Yine de sen onlardan değilsin. Öyleyse insan mısın? İmkansız. Nasıl olur da bu kadar güçlü bir insan olabilir? Fakat bu üç alemde insanlar ve canavarlar dışında sadece periler ve ruhlar var. sadece bu üç alem mi? Beni durdurabilecek. Bu üç aleme ait değil misin? Ve güçlerin bu kadar sınırsız? Yoksa sen kutsal bir soydan mısın? Eğer öyleysen neden Yinhun uçurumaya sürgün edilip böyle büyük bir suçlu oldun? Tan abi, lütfen yardım et bana. Sen çok yeteneklisin, üstelik o kötü yaratıklardan da değilsin. Bu yüzden testimde bana yardım et, olmaz mı? Peki söyle bakalım. Neden senin gibi? Küçük bir karıncaya yardım etmeliyim. Çünkü sen çok nazik birisin. Tan abi, benim gözümde sen inanılmaz heybetli ve büyüleyici derecede yakışıklısın. Senin eşin benzeri yok. Yardıma ihtiyacı olanı geri çevirmezsin. Haksız mıyım? Peki. O halde bu sadece bir kereliğine olacak. Tabii ki, çok teşekkürler. Onu ne kadar da şımartıyorsunuz. Ters giden bir şeyler varmış gibi hissediyorum. Ama tam olarak adını koyamıyorum. Efendim, dikkatli olsan iyi olur. Herkes geldi mi? Henüz gelmeyen biri var sanki. Xiao Huasheng nerede kaldı? Bence
Korkusundan buraya gelmeye cesaret edemiyor. Song Xuan, neden sürekli Xiao Huasheng'in üzerine gidiyorsun? O kötü yaratıklardan değil. Neden gelmekten korksun ki? Son zamanlarda gücü inanılmaz bir şekilde arttı. Bu durum çok şüpheli. Bakarsınız o kötü bir varlık tarafından ele geçirilmiştir. Ya da kim bilir karanlık yasak teknikleri öğrenmiş. Ve kötü tarafa geçmiştir. Bu gerçekten de mümkün. Daha önce Şuanji ülkesinde olduğu zamanlarda hiçbir işe yaramayan biriydi. Buraya gelince gücünün bu kadar artması gerçekten tuhaf. Büyük kıdemli. Eğer durum böyleyse lütfen onu ağır bir şekilde cezalandırın. Böyle bir pisliğin bizim grubumuz olan Fengyun Akademisi arasına sızmasına izin veremezsiniz. Şimdiden bir karara varmak için çok erken. Xiao Huasheng test edildikten sonra duruma bakacağız. Çabuk bakın. Xiao Huasheng geliyor. Xiao Huasheng'in aurası nasıl bu kadar güçlendi böyle? Adeta nefesimi kesiyor. Neye bakıyorsunuz öyle? Eğer bakmaya devam ederseniz hepinizin o gözlerini yuvalarından sökerim. Ajia, bu işe yarayacak mı? Korkarım ki eğer Tanabe memnun kalmazsa burayı yerle bir eder. Abla, biraz geride durmalısın. Neden? Lord Tanya yuvarlak bir şey gördüğünde onu ezmeden duramaz. Şu arınma taşının ne kadar yuvarlak olduğuna baksana. Muhtemelen o da payını alacak. Herkes burada olduğuna göre haydi başlayalım. Listedeki sıraya göre teker teker öne çıkın. Fang Yan, evet, taşta bir değişiklik yok. Sıradaki Duan Nanjing. Sıradaki Song Xuan. Büyük kıdemli, benim buna ihtiyacım yok. Değil mi? Ben 3. büyükün öğrencisiyim. Zaten Fengyun Akademisi için bir aday sayılırım. Bu yüzden bu prosedüre gerek yok. Bence üzerinde en çok şüphe olan kişiler hemen öne çıksın. Xiao Huasheng. Öyleyse sen gel. Garip. Şu Xiao Huasheng'ün bakışları. Nedense bana çok tanıdık geliyor. Bana adeta karanlık uçurumdaki o malum kişiyi anımsattı. Kesin gözlerim yanılıyor olmalı. Xiao Huasheng daha önce kurt canavarının önündeyken üzerindeki o enerjinin hiç de sıradan olmadığı belliydi. Bugünkü testten nasıl geçeceğini gerçekten merak ediyorum. Xiao Huasheng, eğer gerçekten yasaklı sanatlara bulaştıysan, bugün senin için yolun sonu demektir. Taş siyah renge dönüşmediğine göre bu durum Xiao Huasheng'ün karanlık yola girmediğini kanıtlar. Umuyorum ki bundan sonra herkes dayanaksız iddialara inanmaz ve dedikodu yaymaz. Bu da ne? Bu nasıl mümkün olabilir? Bu taş... Eyvah! Bu bizim Fengyun Akademisi. Tek arındırma taşımızdı. Şimdi paramparça oldu. Şimdi ne yapacağız? Büyük kıdemli. Buna kesinlikle Xiao Huasheng'in oyunları sebep oldu. Yoksa neden başkaları çıktığında hiçbir şey olmuyor da o çıktığı anda bu taş kırılıyor? Xiao Huasheng, bu durum hakkında bilgin var mı? Bu adi taşın kalitesi çok kötü, hafifçe dokunur dokunmaz dağıldı. Gerçekten işe yaramaz. Hala üste çıkmaya mı çalışıyorsun? Başkalarının senin karanlık güçlerle uğraştığını öğrenmesinden mi korkuyorsun? Bu yüzden mi kasıtlı olarak taşa zarar verdin? Ah,
Kulağımı tırmalıyorsun. Gerçekten sinir bozucusun. Aman Allah'ım. Bu Song şu an yoksa artık yaşamıyor mu? Song şu an 9. seviye turuncu kademeydi. Xiao Huasheng ise sadece 7. seviye turuncu kademe. Sadece tek bir hamlede Song Xuanyi bu hale getirdi. Üstelik hiçbir silah kullanmadan sadece elini şöyle bir kaldırdı. Xiao Huasheng nasıl bu kadar güçlü oldu? Yoksa daha önce gücünü mü gizliyordu? Xiao Huasheng, sana inanamıyorum. Birine nasıl bu kadar ağır saldırabilirsin? Ne o? Sen de mi bedel ödemek istiyorsun? Ihı. Çabuk. Bu arkadaşı tedaviye götürün. Bakışları çok ürkütücü. Gerçekten büyük bir iblisle tip atıp aynı. Çok korkunç. Vah vah. Bittim ben. Daha akademiye girmeden Fengyun Akademisi'nin büyük kıdemli yetkilisini kendime düşman ettim. Tahmin edebiliyorum. Gelecekteki günlerim ne kadar zor geçecek. Başın sağ olsun. Xiao Huasheng, her ne kadar ilk önce Song Xuan seni kışkırtmış olsa da yine de o 3. büyükün müridi, onu bu kadar ağır yaraladın. Eğer bugün seni cezalandırmazsam bunun hesabını kimseye veremem. Emin misin? Emin misin? Ben... Aman Allah'ım. Sizi gidi, dışarı çıkın. Bunlar nasıl? Bu nasıl? Hayır. Onlar sanki ruhu çekilmiş gibi nasıl kendiliklerinden dışarı çıktılar? Efendim Yinhun uçurumundan nasıl çıkabildiniz? Unutmuş değilim. Senin gibi bir ihtiyar vaktiyle Yinhun uçurumuna sızmış. Üstelik gelin kılığına girip benim ilgimi çekmeye çalışmıştı. Sana oyun oynamak için bir kukla gönderdim. Sen de aynı dişi bir böcek gibi kıvranıp duruyordun. Efendim, bunlar hep gençlik cahilliği. Size karşı haddimi aştım. Lütfen merhamet edin. Tüm bunları artık unutalım gitsin. Kim bilirdi ki şu büyük kıdemli böyle işlere karışmış olsun. Duyduğuma göre Tanyan Hazretleri bu rezilliği bir kayıt taşına kaydetmiş. Adam Yinhun'un uçurumuna her geldiğinde onu çıkarıp tekrar izletiyormuş. Bunun ölmüş birine eziyet etmekten ne farkı var? Buraya gel. Bakın şuna, şu ihtiyar ne kadar komik. Sen, Şuna bakın, şu ihtiyar ne kadar da çirkin. Bu çocuktan artık umut kesilmiş. Çok eğlenceli biri olduğu için birçok kez canını bağışladım. Bakın, şu tepkisine baksanıza. Gerçekten eğlenceli değil mi? nasıl oldu da dışarı çıktınız? Tabii ki ayaklarınıza geldim ki vücudumdan yararlanın, tüm varlığımı tüketin. Ne de olsa defalarca kez Yinhun uçurumuna benimle oynamaya gelme sebebiniz zaten bu değil miydi? Efendim, kendi hırsım yüzünden tüm bedeli ödemeye hazırım. Ama akademideki bu gençlerin hiçbir günahı yok. Lütfen onları bağışlayın. O zaman söyle bakalım. O yıkama taşı mevzusunun aslı nedir? Bu 7 yıldız kılıcın bir parçası. Bu 7 yıldız kılıcın bir parçası. 7 yıldız kılıcı, Büyük Eğitmen Malikanesinin en değerli hazinesidir. Küçük bir parçası bile olsa, onu bir taşın içine saklamak, kötü enerjiyi engellemeye ve iblisleri tanımamıza yardımcı olur. Sana soruyorum. Babamın 7 yıldız kılıcı siz Fengyun İttifakı tarafından ruh dövüşü yarışması için ödül olarak verilmemiş miydi? Neden burada ve neden parçalanmış bir halde duruyor? Baban mı? Evet. Sen Xiao tarikatın kızıymışsın. Çocuğum, senden bir şey saklamayacağım. Babanın güçlerini tamamen kaybettiğini ve derin bir uykuya daldığını biliyordum. Ama bunu kimin yaptığını inan ki bilmiyordum. Hatta bu 7 yıldız kılıcı bile bize ulaştığında zaten çoktan parçalanmış durumdaydı. Onu sana kim verdi? Bundan fazlasını maalesef söyleyemem. Bu Fengyun İttifakı içinde çok ciddi ayrılıklar var. Her büyük grubunun kendi hizipleri bulunuyor. Ben her ne kadar büyük kıdemli olarak anılsam da Bimadar Biyas aslında pek bir yetkim yok.
İttifak lideri bana güvenmiyor. O zaman ruh dövüşü yarışması ödülüne ne demeli? O tamamen bir aldatmaca. Bu işe yaramaz ihtiyarlar. Ellerinde gerçekten değerli bir silah olsaydı çoktan üstüne konarlardı. Bu şeyi basit bir yarışma ödülü gibi gösteriyorlarsa belli ki saf insanları kandırıyorlar. Ama ben inanmıştım. Katılan diğer herkes de buna inandı. Zavallı her zaman zavallıdır. Kafaları hiç çalışmıyor. Bu kadar. Aptalca bir şey, beni sadece güldürüyor. Sen kime aptal diyorsun? Aslında bu iş gerçekten de tam olarak böyle. Sonuçta ustalar dışındaki diğer genç yetenekler Fengyun ittifakın onları kandırabileceğini asla düşünmezler. Madem ortada bir ödül yok, bu yarışmanın asıl amacı ne o zaman? Bunu inan ki liderin neyi hedeflediğini ben de bilmiyorum. Lider demek. Efendim? Acaba Qin Aotian ile mi bir ilgisi var? Tam isabet. Nasılsa Qin Aotian da zaten cezalandırılacaklar listemde. Çocuğum, babanla eskiden dost olmamızın hatırına sana bir tavsiye vereyim. Sakın lideri kışkırtma. Son yüzyıldır gitgide daha garip davranmaya başladı. Eskiden tamamen doğru yoldaydı, iyiliksever biriydi. Ama son zamanlarda nasıl olduysa herkesten şüphelenir hale geldi ve sık sık biz Yinhun uçurumu içine gidip Sayın Tanyan ile çatışmamızı emrediyor. Eskiden iyi biri miydi yani? Gerçekten çok iyiydi. Lider, dürüst ve adaletli bir adamdı. Ancak bir gün birdenbire tamamen değişti. Qin Aotian bu kadar değiştiyse, yoksa benim içimde ruhunu besleyen o yaşlı adam gerçek Qin Aotian mı? Evladım, sen ve bu can, siz ve Efendi Tanyan ne zamandan beri berabersiniz? Efendim, Yinhun uçurumu içindeyken ölümü göze alıp beni reddettiğin andan beri. Gerçekten de öfkesi büyük, yetenekleri ise bir böcek kadar küçük ve tuhafsın. anladım. Öyleyse dikkatli olsan iyi olur. Bu ilik yıkama taşı patladı, gidip rapor vermem gerek, şimdi çıkıyorum. Biz ne zaman beraber olduk? Şu an zaten. Beraber değil miyiz? Bu koca canavar sakın hala çok toy olduğu için gerçekten beraber olmanın ne demek olduğunu bilmiyor olmasın. O kadar çok tıbbi ilaç kullandık ve hizmetindeki pek çok öğrencinin onunla özel eğitim yapmasını sağladık ki ancak bu sayede göksel kap gövdesinin gelişimini bu kadar hızlandırabildik. Beklenmedik bir şekilde öyle ağır yaralandı ki neredeyse gidecek. Göksel kap bu kadar zarar görmüşken gelecekte onu hala eğitim için kullanabilecek miyiz? Onu 3. büyüye teslim et. Mutlaka bir çaresini bulacaktır. Tamam. Göksel kap bu haldeyken ona nasıl bir tedavi uygulayacaksınız? Ona tarikat liderinden aldığım özel iksiri içirdim, yakında iyileşecektir. Sadece kendinden daha düşük seviyedeki bir öğrenciyle çalıştığında, Song Xuan tekrar karşıdakinin gücünü soğurup hızla seviye atlayacaktır. Beklendiği gibi. Harikasın. Hemen gidip yeni birkaç öğrenci bulayım. Gerek yok. Duyduğuma göre bu yeni sınıfta pek çok yetenekli genç varmış, gidip bizzat onlarla görüşeceğim. Arkadaşlar, bizim Fengyun Akademisi iç kapısında toplam 5 akademi vardır. Bunlar sırasıyla Doğu Bölgesi Dövüş Sanatları Akademisi, Batı Bölgesi Dizilim Akademisi, Güney Bölgesi Simya Akademisi, Kuzey Bölgesi Ruh Akademisi ve bir de özel olan Merkezi Bölge Sorunlu Sınıfı. Elbette, sizler hiçbir şekilde Sorunlu Sınıfı Akademisi'ne gitmek istemeyeceksiniz. Diğer 4 akademi arasından istediğinizi seçebilirsiniz. Yanımda duran bu 2 kişi, Dövüş Akademisi ve Ruh Akademisi, akademisinin saygıdeğer büyükleridir. Ben Dövüş Akademisine girmek istiyorum. Güzel, bu azmin övgüye değer. Şöyle gel. Ben Deniz 3. büyüklüğü müridiyim. Bu yüzden ustamın yönetimindeki Ruh Akademisine gireceğim. Güzel. Xiao Huasheng, sıra sende. Çok tuhaf. Song Xuan bana bugün neden böyle farklı hissettiriyor acaba? Xiao Huasheng, gördüğüm kadarıyla patlayıcı bir güce sahipsin. Bu yüzden bizim ekolümüz için çok uygunsun. Merak ediyorum, acaba dövüş akademimize katılmak ister misin? Tamamen yanılıyorsun. Bu genç çok kısa bir sürede ardı ardına seviye atladı. Bu yüzden ruh akademimize gelmeli ve ruhsal enerjisine odaklanmalı. Ancak kişiliği biraz asi ve dik başlı.
Ruh akademimize girdiğinde onu nasıl yola getireceğimizi iyi biliriz. Bu ihtiyarı hatırlıyor musun? Geçen sefer Yinhun Uçurumu Kurumu'na gittiğimizde tarafından bir köpek gibi dövülerek kovulmuştu. Bu kadar çabuk iyileşip buralarda dolanacağını hiç düşünmemiştim. Gerçekten gülünç. Sen kime gülünç diyorsun? Tabii ki sana diyorum. Ruh Akademi'ne gelmeyi kabul ettiğimi hiç sanmıyorum. Bir de beni yola mı getireceksin? Ne cüret? Bu zayıf bedene gerçekten pes artık. Bu sana ders olsun. Usta, iyi misin? Neler oluyor? Az önce üzerime doğru gelen dev bir dalga gibi muazzam bir güç hissettim. Bunu kim yaptı? Üçüncü büyük, sana ne oldu böyle? Nasıl oldu da aniden böyle uzağa uçuverdin? Her yerin yara bere içinde kalmış, korkutucu görünüyor. Bir canavarın önünde onun sevdiği kadına ders vermeye kalkarsan bedelini ödetmesi normal. Bir şeyim yok, sadece egzersiz yaparken bir kaza geçirdim. Xiao Huasheng, iyice düşün. Ruh akademimize katılacak mısın? Katılmayacak mısın? Durun bakalım. İhtiyar biraz geç kaldı. Bu çocuk bana ait. Hepiniz kenara çekilin. Yavaş, yavaş. Bekleyin beni. Biraz geç kaldım. İşte bu. Şu Xiao Huasheng denilen evlat benimdir. Sakın. Onu benden çalmaya kalkmayın. Küçük evlat, seni mürit yapmak için geldim. Hadi çabuk ol da müridim ol. Siz yaralanmışsınız, her yeriniz kırmızı olmuş. Bu önemli değil. Önemli olan senin çırağım olman. O diğer yaşlı heriflerin hiçbiri seni eğitecek yetkinliğe sahip değil. Sadece bu ihtiyar. Yani ben senin için en iyisiyim. Bu arada İşte çıraklık hediyen, bu eşsiz bir sırrı saklayan kutsal kitaptır. Buna sahip olmayı hak ediyorsun. Elder Yuan, öğrencinin önünde durmuş boş havayı tutuyorsun, elinde bir kitap olduğunu iddia etmen yetmezmiş gibi bizi aptal yerine koymayı kes. Boş konuşmayı bırak. İnsan yaşlandıkça daha fazla dırdır etmeyi seviyor. Neden? Biraz benden örnek almıyorsun ve biraz ağırbaşlı olmuyorsun. Elder Yuan, siz hangi okulun hocasısınız? Ben ilaç okulundayım. Unutmadan, bundan sonra seninle bizzat ilgileneceğim, söz veriyorum. Sana elimdeki bu eşsiz sırrı saklayan kutsal kitabı mutlaka öğreteceğim. Çocuk, sana gizlice fısıldıyorum. Bu Elder Yuan denilen adam. Her ne kadar tavırları tuhaf olsa da, tüm rüzgar ve bulut birliğindeki en yaşlı, en uzun süredir beleşten geçinen ve en işe yaramaz ihtiyar olsa da, aslında iyi biridir. Bunun bir övgü olduğunu pek anlayamadım. Bu Elder Yuan, insanları kandırmak konusunda tam bir ustadır. Onun gibi işe yaramaz birisi. Sana ne öğretebilir ki? Sana son bir şans daha veriyorum, benim ruh okuluma katıl. Benim seçimim ilaç okuluna katılmak. Harika. Harika. Güzel öğrencim. Bu gizemli kitap artık senin. Öğrencim, seni ilaç okulunda bekliyor olacağım. Sakın gecikme. Tamam. İşte bu kadar. Ne büyük saygısızlık. Bu ihtiyarın aklı pek yerinde değil herhalde. Ortada bir kitap mı var? Bayağı boş havayı tutuyordu. Görünüşe göre kimse bu kitabı göremiyor. Acaba onu sadece ben mi görebiliyorum? Bu elindeki gerçekten değerli bir şey. Ona iyi bak. Gözlerim yanılmıyormuş demek ki. Büyük iblis, sen de mi onu görebiliyorsun? Evet. Ruh dövüşü turnuvasının finallerinde sizler kendi okullarınızdan kıdemli kardeş ve kıdemli kız kardeş ile takım oluşturup yarışacaksınız. Kazanan taraf şampiyon olacak. Herkes gidip hazırlıklara başlasın. Emredersiniz.
Usta ve öğrencim izninizle çekiliyor. Şu ilaç okulundaki ezikler, ilaç yapmaktan başka hiçbir şey beceremezler. Onlarla takım olduğunda bizim ruh okulu tarafından hezimete uğratılmayı bekle. Anlaşılan o ki geçen sefer size verdiğim ders yeterli olmamış. Hala karşımda durup böyle boş keseden sallayabiliyorsun. Sen... Şunu aklına sok. O şampiyonluğu ben alacağım. Yarışmaya gelince kaybetmeye mahkumsun. Rahibe Xiao, Dan Akademisi adına okulumuza hoş geldin. Teşekkür ederim kıdemli kardeş. Genç hanım, 3. büyükün müridini yendiğini duydum. Bu senin dövüş yeteneğinin iyi olduğunu gösterir. Peki, neden Dan Akademisi'ni seçtin? Eğer Elder Yuan seni buraya çekebildiyse, simyacılık konusunda yeteneğinin çok iyi olduğunu düşünüyor olmalı değil mi? Çok naziksiniz efendim. Peki ya size daha önce hiç simyacılıkla ilgilenmediğimi söylesem bana inanır mısınız? Rahibe Xiao, lütfen mütevazı olma. Aslında hap yapmak o kadar zor değil. Sadece tüm malzemeleri bu fırının içine koymalı ve onu ruhsal gücünle kontrol etmelisin. Böylece kendine has tarzda şifalı haplar üretebilirsin. Öyleyse deneyeceğim. Hadi bakalım. Ne oluyor orada? Neler oluyor? Açın şunu. Açın da bakalım. Bu buhurdanlık neden patladı? Yoksa yeterince dayanıklı değil miydi? Bu dekanın kazanı. Sizce bizi cezalandırır mı? Ah hayır! Neden ceza verilsin ki? Alt tarafı kırık bir kazan değil mi? Elder Yuan. Pekala. Eğer bu kazan patladıysa patlamıştır. Yakında gidip hazine odasından bundan çok daha iyisini alacağım. Ne? Güzel müridim. Kıdemli kardeş ve diğer kardeşlerinle tanıştın değil mi? Evet. Harika. Doğru ya. Ustanı takip et. Seni başka bir yere götüreceğim. Yürü bakalım. Elder Yuan, lütfen o eşyayı alırken bir daha sakın büyük kıdemliğe yakalanmayın. Boş konuşmayı kes. Sakin olmalıyız. Hadi gidelim. Güzel öğrencim. Birazdan önce bir element testi yapacağız. Az sonra ben yani ustan bu zili sallayacağım. Sen ise gözlerini kapatmalı, nefesine odaklanıp sakinleşmeli ve zihnindeki denizde beliren yıldızların kaç renk olduğunu görmeye çalışmalısın. Ustam, element testi de nedir? Genel elementler, 5 temel unsur olan metal, odun, su, ateş ve toprak arasındadır. Gelecekteki eğitimin de tamamen bu elementlerle bağlantılı olacak. Eğer zihninde 5 unsur dışındaki elementler ortaya çıkarsa, bu senin üstün bir yeteneğe sahip olduğun anlamına gelir. Ah, anladım. Hadi başlayalım. Şu an ne renk yıldızlar görüyorsun? Kırmızı. Başka? Bir de pek belli olmayan mor bir renk var. Peki zihnindeki denizde toplamda kaç yıldız var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Toplamda tam 10 yıldız. Öğrencim, sıradan insanlar en fazla sadece 1 ya da 2 yıldız görebilirler. Üstelik bunlar her zaman 5 temel elementin içindedir. Ancak senin zihninde tam 10 tane yıldız var. Artık sana öğretebileceğim bir şey kalmadı. Ne? Ruhsal gücünü iyi kontrol etmeyi başardığın an, eğitimin tamamlanmış demektir. Ciddi misiniz? Hala anlamadığın bir şey olursa, sana verdiğim o kitaba bakabilirsin. Canım öğrencim, sen sadece korkusuzca ileriye git, ustun olarak ben daima senin arkanda destekçin olacağım.
Ustam nereye gidiyorsunuz? Şşt! Hazine dairesine gidip akademinin müdürü için yeni bir simya kazanı araklayacağım. Yoksa adam konuşup durarak canımı sıkmaya devam edecek. Benim şu element zilimi kim çaldı? O hırsıza tavsiyem çabuk teslim olmasıdır. Yoksa... Bir dakika. Bu nasıl olabilir? Resmen 5 temel unsurun bile çok ötesinde olan olağanüstü bir element yeteneği belirdi. Hay aksi. Kim bu mucizevi kişi? Siz Ruh Akademisi'nden değil misiniz? Simya Akademimize gelip ne yapıyorsunuz? Duyduğumuza göre Simya Akademisi'ne yeni bir öğrenci katılmış ve oldukça kibirliymiş. Ruh dövüşü turnuvasında birinci olduktan sonra Ruh Akademimizi reddetmiş ve doğrudan Simya Akademisi'ne girmiş. Adı Xiao Huasheng değil mi? Çıksın da bir görelim. Bakalım nasıl bir dahiymiş. Rahibe Xiao burada değil. Ayrıca o henüz yeni bir öğrenciyken, sizin gibi kıdemlilerin gelip sorun çıkarmasından hiç mi utanmıyorsunuz? Aynen öyle. Onun istediği akademiyi seçme hakkı var. Sizi hiç ilgilendirmez. Siz sadece simyadan anlayan işe yaramazlarsınız. Ruh gücünde uzmanlaşmış, bizlere nasıl karşı durmaya cüret edersiniz? Siz ne yapıyorsunuz? Bu sadece öğrenciler arası basit bir düello değil mi? Eğer buna razı değilseniz karşılık verebilirsiniz. Ancak sizin bu gücünüzle hiç kimseyi yenemezsiniz, sadece dayak yemekle kalırsınız. Junior kardeş. Kim o? Çık dışarı. Demek sadece basit bir düello yapıyordunuz. Ben de köşeye bucağı sığamayan bir sürü hamam böceği var sanmıştım. O yüzden herkesin gözü önünde buraya kadar gelmişsiniz. Demek Xiao Huasheng sensin. Doğru. Adımı kimseden saklayacak değilim. Xiao Huasheng benim. Söyleyin bakalım, benimle ne işiniz var? Dünyadan habersiz biri kendini gerçekten yenilmez sanıyor. Anlaşılan fazla yetenekliyim. Ruh Akademisi'ne katılmadığım için çekemeyip bana bulaşmaya geldiniz. Sen? Tabii ya. Sizin akademinizdeki Song Shuan kardeşiniz. Onun canına okumuş. Onu rezil etmiştim. Biz? Yerinizde olsam ben de kızardım. Benim gibi, Xiao Huasheng gibi muhteşem bir deha nasıl olur da Ruh Akademisi'ne katılmaz, değil mi? Güzel. Senin şu dilin giderek daha da sivrilmeye başladı. Gerçekten benim tarzıma sahipsin. Kes sesini. Neden akademinizden uzak durduğumu biliyor musun? Çünkü sizin akademiniz pislik içinde. Çoğunuz sadece ağzıyla kuş tutan değil, sadece kötü sözler savuran tiplisiniz. Sizin gibi niyetleri kötü olanlar karanlık köşelerde durmalı. Neden çıkıp milleti korkutuyorsunuz? Resmen beni korkuttunuz. Seni gidi pislik. İlk defa yeni bir öğrencinin bu kadar küstah olduğunu görüyorum. Xiao Huasheng, meydan okumamızı kabul etmeye cesaretin var mı? Ruh turnuvası finali yakında yapılacak. Eğer kaybederseniz her ay bize Ruh Akademisi'ne haraç olarak 100 adet düşük kalite hap, 10 adet orta kalite hap vereceksiniz ve bu 3 ay boyunca sürecek. Eğer derdiniz benimleyse, diğerlerini neden karıştırıyorsunuz? Final zaten bir takım yarışmasıdır. Ya birlikte kazanırsınız ya da kaybedersiniz. Eğer korkuyorsan şimdiden vazgeçmeni tavsiye ederim. Boşuna vaktimizi alma. Pekala, meydan okumanızı kabul ediyorum. Fakat eğer siz kaybederseniz, o zaman tıp akademisi dersliğinden dizlerinizin üstünde emekleyerek çıkacaksınız. Bundan sonra akademimizden birini görünce yolunuzu değiştireceksiniz. Ne kadar uzağa gidebiliyorsanız gidin. Tamam, biz de kabul ediyoruz. Zaten hepiniz birer eziksiniz. Bizi yenmeniz imkansız. Rahibe Xiao, senin adına biz karar veremeyiz. Ancak şunu bilmeni istiyoruz. Ne olursa olsun, daima senin yanındayız. Aynen öyle. Bizim tıp akademisinin büyü gücü diğer akademilere göre düşük olabilir. Fakat biz bir bütünüz. Bu birkaç gün boyunca gücünüzü artırmak için tıbbi haplardan daha fazla alın. Kendinizi hazırlayın. Finalde asla geri adım atmayacağız.
Bugünkü finalde açılacak olanlar altın, tahta, su ve ateşten oluşan 4 elementli formasyonlardır. Her akademi 3 kişiyle savaşacak, korumanız gerekenler ise kendi element küreleriniz. Eğer bir element küresi başkası tarafından parçalanırsa tüm takım elenir. Sıralama ise şuna göre yapılacak. Her takımın etkisiz hale getirdiği kişi sayısı. Yine de içiniz rahat olsun. Bu formasyon sadece bir illüzyon. İçeride işiniz bitse bile formasyondan çıktığınızda sapasağlam hayatta olacaksınız. Anlaşılan biz ateş elementiyiz. Genç hanım, senin planlarına uyacağız. Kıdemli kız kardeş, önce benimle dışarı gel. Büyük kıdemli kardeş burada kalacak ve element küresini koruyacak. Merak etme genç hanım. Kendi canımı ortaya koysam da kimsenin element küresini bozmasına izin vermeyeceğim. Güzel. Hadi gidelim. Rahibe Şao, şimdi nereye gidiyoruz? Ateş hem altını yener hem de tahtayı. Önce o iki takımdaki insanları bulmalıyız. Tamam. Su takımından birileri. İnanamıyorum, üçü de buradalar. Su element küresini korumak için kimseyi bırakmadılar mı? Su element küresini biz bir kutsal aletle koruma altına aldık. Sıradan bir öğrencinin o alete zarar vermesi imkansız. Bu yüzden üçümüz de dışarıdayız. Orada kimsenin beklemesine gerek yok. Bu hiç adil değil. Ruh Akademisi dışında hiçbir akademinin böyle güçlü bir aleti yok. Birini suçlayacaksan büyüğünüzü suçla. Kendisi beceriksiz bir pislik olduğu için asla ustam kadar yetenekli olamadı. Su ateşi söndürür. Bugün Simya Akademisi olarak sizi ilk elenen takım yapacağız. Küçük yer fıstığı. Böyle küçük sahneler için kendi ellerimi yormayacağım. Umarım sen de hemencecik elenecek kadar işe yaramaz bir pislik değilsindir. Sevgili iki kıdemli kardeş, çabuk gidip ateş element küresini bulun. Ateş element küresini parçaladığınız anda hepsi Simya Akademisi ile birlikte elenmiş olacak. Eyvah, kötü oldu. Bu ikisinden biri sarı, diğeri yeşil seviyede. Büyük kıdemli kardeş, tek başına onların dengi olamaz. Küremizi kaybeder miyiz? Ben gidip büyük kıdemli kardeşe yardım edeyim. Fakat burası ne olacak? Kıdemli kız kardeş. Song şu anla başa çıkabilir misin? İçin rahat olsun. Ben varken, kıdemli kız kardeş gitmek zorunda kalsa bile onun oyalanmasını sağlayacağım. Bir yere mi gidiyordun? Simya Akademisi sadece seni burada tek başına bıraktı. O yüzden merhametsizliğimiz için bizi suçlama. Seni bir an önce oyundan eleyeceğiz. Ateş elementi küresini yok etmenize asla izin vermeyeceğim. Bu senin elinde olan bir şey değil. Ezikler hep ezik kalır. Tek bir hamle bile dayanamazsınız. Genç hanım, Xiao Huasheng, geri dönsen ne yazar? Sen sadece turuncu seviyedesin. Bense çoktan yeşil seviyeye ulaştım. Üstelik küçük kardeşim de sarı seviyede. İkiniz birleşseniz bile tek birimizi dahi yenemezsiniz. Büyük kıdemli kardeş, sağdaki sarı seviyeli olan senin, soldaki yeşil seviyeli olanla ise ben ilgileneceğim. Senin bu tırpanında uğursuz bir şeyler var. Ancak silahın ne kadar güçlü olursa olsun ne değişir? Sen alt tarafı turuncu seviyedesin.
Birden 2 seviye atlayıp benim gibi yeşil seviyeli birini yenmen imkansız. Kim sana turuncu seviyede olduğumu söyledi? Yoksa çoktan sarı seviyeye mi ulaştın? Yükselme hızının bu kadar çabuk olacağını tahmin etmemiştim. Öyle olsa bile ne fark eder? Beni asla yenemezsin. O zaman gel de dene. O daha yeni sarı seviyeye ulaştı. Bu yeşil seviyeli adama karşı bir şansı olabilir mi? Şunu unutma. Onun bedeninde 10 tane element var. Bu yeşil seviyeli karınca topu bir elemente sahipken kendini bir şey sanıp çok konuştu. Peki ona yardım etmeli miyiz? Burası illüzyon dünyası. Burada gitmek ya da zarar görmek kalıcı değil. Böyle deneyimler onun gelişimini artıracaktır. Düşüncesizce hareket etmemeliyiz. Bu şimşek elementi. Kıdemli kardeş. Kıdemli kardeş. Genç hanım, gerçekten çok iyisin. Tek başına kendi seviyenin üstündeki birini yendin ya. Gerçek bir dahisin. Kıdemli kardeş de çok iyiydi. O usta dövüşçü sonunda kıdemli kardeşin kılıcıyla yenilmedi mi? Bu arada üstün öğrencimiz hala Song Xuan'le uğraşıyor. Gidip ona yardım etmeliyim. Bu. Buz elementi mi? Sende 5 elementin de ötesinde bir güç var. Aynen öyle. Benim gibi bir dahinin yeteneklerini hayal bile edemezsin. Daha kılıcını bile tutamıyorsun. Hala beni durdurmak mı istiyorsun? Çok yakında benim kıdemli kardeşi Amateş kürenizi parçalayacak ve sizin simya okulunun işe yaramazlarını buradan def edecek. Ruh. Okulundan 2 kişi. Elendi. Bu imkansız. Bir yanlışlık mı oldu yoksa? Elenmesi gerekenler simya okulunun zavallıları olmalıydı. Bir yere gidemezsin. Sana bedelini ödeteceğim. Genç hanım ye. Seni durduracağıma dair söz verdim. Seninle işimi hemen bitirmek hiç eğlenceli olmazdı. Küçük hanım seni öyle bir hale getirecek ki yalvaracaksın. Böylece Xiao Huasheng denen o kötü kadın iyice görsün kimin gerçek dahi olduğunu anlasın. Song Xuan, cezandan kaçamayacaksın. Yeteneksizsen kaderine boyun eğmelisin. Dur. Xiao Huasheng, nihayet geldin. Kıdemli kız kardeş. Şimdi önümde diz çök, birkaç kez yere kapan. O zaman senin şu kıdemli kız kardeşinin işini çabucak bitiririm. Nasıl fikir? Genç hanım, sana söz veriyorum. Onu durdurmayı başardım. Kıdemli kız kardeş. Çok iyi iş çıkardın. Gerisini bana bırak. Kim düşünürdü ki? Onun sonunu bizzat kendi ellerinle hazırladın. Böylesi daha iyi. Önce önümde diz çöküp özür dile. Sonra da bu dünyadan git. Bu dünyadan gitmesi gereken aslında sensin. Fark ettim ki bazı insanlar her zaman hiç akla gelmeyecek şeylerde başkalarını kıskanıp onlardan nefret ediyor. Zaten bazı pisliklerin nefretinin hiçbir sebebi yoktur. Çünkü başkasının iyiliğine tahammül edemezler. Başkalarının huzurunu ve mutluluğunu asıl suç olarak görürler. Sen ne diyorsun? Buna bedel ödeyeceksin. Şunu bil ki
Ben 5 temel elementin dışında olan buz elementine sahibim. Senin şu kıdemli kız kardeşin bile benimle baş edememişken senin hiç şansın yok. Şimdi sana son bir şans veriyorum. Önümde diz çök ve özür dile. Buz elementi mi? Şu an gördüğün bu şeyden mi bahsediyorsun? Bu nasıl olur? Buz elementi sadece bende olmalıydı. Ustama göre bu konuda doğuştan yetenekliyim. Sende nasıl olabilir? Sadece tek bir buz elementine sahip olduğun için bu kadar kibirleniyorsun demek. Öyleyse bugün gerçek yetenek neymiş? Sana bizzat göstereceğim. Bu rüzgar elementi. Hatta bir de ışık elementin mi var? Başkalarına zarar vermeyi seviyorsun değil mi? Güzel. Öyleyse kıdemli kız kardeşin kılıcıyla seninle biraz oyun oynayayım. Üzerindeki element renkleri giderek koyulaşıyor. Görünüşe göre öfkesi gizli potansiyelini uyandırdı. Diz çök. Bana diz çöktürmeye çalışan ilk kişi çoktan yok olup gitti. Söylemeyi unuttum. Aslında bir yeteneğim daha var. Birine her türlü acıyı çektirebilir ama sonunun gelmesini engelleyebilirim. Bugün bu farklı hislerin tadına bakmanı sağlayacağım. Xiao Huasheng. Onun yerine işimi bitirsen daha iyi. Daha yeni başlıyoruz. Ben sadece senin ustama yaptığın şeylerin aynısını kendi bedeninde yaşamanı sağlıyorum. Neredeyse unutuyordum. Henüz sana göstermediğim 2 elementim daha var. Başka elementlerin de mi var? Yoksa sen bir tam element ustası mısın? Çok kaşınıyor. Bana ne yaptın? Demek karanlık element buymuş. Birinin bedenini kanalizasyondaki bir böcek gibi çürütebilir. Ama acele etme. Senin için büyük bir sürprizim daha var. Git. Altın, tahta, su, ateş, toprak, yıldırım, ışık, karanlık, buz ve rüzgar. Gidişini bunca elementle kutlamak sana gösterdiğim büyük bir saygıdır. Ruh Akademisi ve Song Xuan elendi. Ruh Akademisi ekibinden 3 kişi de tamamen elendi. Ruh Akademisi'yi yendin. Küçük yer fıstığı. Başardın. Birazdan dışarı çıktığımızda bu canavarların sözlerini tutmasını sağlayacağım. Şu andan itibaren finali kazanan ismin Simya Akademisi olduğunu ilan ediyorum. Ve böylece Ruh Şenliği'nin şampiyonu artık Xiao Huasheng öğrencimizdir. Öğrenci Xiao, tebrik ederim. Artık ödülünü alabilirsin. Sahte bir 7 yıldız kılıcı için tebrik edilmenin ne anlamı var ki? Madem kazanan belli oldu, o halde önceki sözümüzü tutalım. Ruh Akademisi'ndekiler bizim Simya Akademisi'nin sınıfından diz çöküp sürünerek çıkacak. Şimdi sözünüzü tutun. Xiao Huasheng, artık çok ileri gidiyorsun. Daha az önce hayal aleminde bana o kadar korkunç şeyler yaptın ki. Hala tatmin olmadın mı? Sende hiç vicdan yok mu? Ne o? Sözünden mi döneceksin? O söylediklerim sadece bir şakadan ibaretti. Sen ciddiye mi aldın? Hepimiz Fengyun Akademisi'nin öğrencileriyiz. Huzur içinde yaşamalıyız. İnsanları nasıl böyle aşağılayabilirsin? Rahibe Song haklı. Diz çökmemizi istiyorsan avucunu yalarsın. Madem sözünden dönüyorsun, o halde ben de sana nazik davranmayacağım.
Bunun bedelini ödeyeceksiniz. Ah, çok acıyor. Canım çok yanıyor. Kıdemli kardeş. Olamaz. Kıdemli kardeşinin iç çekirdeği parçalandı. Bu şekilde bundan sonra nasıl eğitim görecek? Xiao Huasheng, gerçekten haddini aştın. Bir ruh ustası gibi davranmıyorsan o zaman eğitim görmene de gerek yok. Büyük kıdemli. Lütfen kıdemli kardeş için adaleti sağlayın. Ah canım, sizler de ne yaptınız böyle? Xiao Huasheng'i yenemeyeceğinizi bildiğiniz halde neden ona meydan okudunuz ki? Ama İşler ne hale geldi? Şu olanlara bak. Bugünden sonra beni ne zaman görürseniz yolunuzu değiştireceksiniz. Yoksa karşıma her çıktığınızda size gününüzü gösteririm. Dur orada. Dur. Birinin merkezini kasten mühürlemek en büyük yasaktır. Xiao Huasheng, haddini aşıyorsun. usta, Üçüncü büyük. Sadece basit bir alıştırma dövüşüydü. Nasıl bu kadar acımasız olabilirsin? Sen nasıl olur da bir Feng Yun ittifakı öğrencisi olabilirsin? Acımasız mı? Üçüncü büyük acaba? Bilmiyor mu ilk kışkırtanın bedelini ödeyeceğini? Hala cevap veriyor bir de. En başta gelip bizim Ruh Akademisi tarafındaki Simya Akademisi alanımızda sorun çıkaran, zorla iddiaya giren sizdiniz. Şimdi kaybettiniz ve kabullenemiyor musunuz? Acaba üçüncü büyükün yönettiği Ruh Akademisi de hep sözünden dönen pislikler mi yetişiyor? Seni hadsiz çocuk. Kim bu kadın? Neden her seferinde canımı yakabiliyor? Büyük kıdemli, bu Xiao Huasheng yaptıklarından dolayı en ağır şekilde cezalandırılmalı. Sonunun gelmesi bile müstahaktır. Şaka mı yapıyorsun? O yüce kişiyi karşıma alamam. Üçüncü büyük bey, bakın söylüyorum. Eğer meselenin aslına bakarsak, Ruh Akademisi tarafının da hatası var. Bana kalırsa gel bunu büyütmeyelim. Hoş görelim. Madem öyle, ben de gidip birlik başkanından adaleti sağlamasını isterim. Üçüncü büyük. Dur, şöyle yapalım. Xiao Huasheng için bir yer bulalım. Bir süreliğine hatalarını düşünsün. Bu seni tatmin eder mi? Pekala. O zaman cezasını çekmesi için kılıç yutan dağ açılsın. Ve orayı hapis yeri olarak kullansın. Olmaz. Orası asla olmaz. Hayır. Bu kılıç yutan dağ denilen yerde, kılıç yutan dağ içerisinde 10 binlerce kırık kılıç var. Yıllar içerisinde burası tehlikeli bir kılıç tuzağına dönüştü. En ufak hatasında canından olur. Teklifi kabul et. Neden? Çünkü içeride değerli bir şeyler var. Büyük ustanın bile iyi dediği şey kesinlikle mükemmeldir. Tamam, kılıç yutan dağa gitmeyi kabul ediyorum. Bak çocuk, sakın acele karar verme. Büyük kıdemli, hiç merak etmeyin, o kadar kolay yok olmayacağım. Öyleyse süre 15 gün olsun. Xiao Huasheng, oraya yürüyerek girip sedye üzerinde çıkmanı bekleyeceğim. Vakti geldiğinde bedenindeki tüm güç artık benim olacak. Merak etme öğrencim. Sen oraya girdikten sonra usta hemen seni gizlice oradan çıkarıp kaçıracak. Ardından bekleyip yarım aylık sürenin son gününde usta seni tekrar gizlice yerine bırakacak. Usta, buna gerek var mı? Alt tarafı yarım ay, dayanabilirim. Canım öğrencim, eğer içerideyken gerçekten sıkılacak olursan sana verdiğim kitaba göz at. Pekala, usta gidiyor. Genç hanım lütfen gitmeyin. Bu çocuk yine niye geldi? Kıdemli Bayi Yu, neden geldin? Duyduğuma göre finalde 5 elementin ötesinde 5 farklı güç kullanmışsın. Bunu nereden biliyorsun? Tüm Feng Yun Akademisi bunu konuşuyor. Daha önce şu Song Xuan buz gücüyle hava atıyordu.
Yaşlılar da onun yeteneğini övüp duruyordu. Beklenmedik bir şekilde sen bir anda 5 tür güç kullandın. İttifak lideri bile şaşkına döndü. Ha. Yine de tam da bu yüzden 3. büyük sana karşı bu kadar cephe aldı. Lider mi? Çin Aotian mi? Düşününce onunla henüz hiç karşılaşmadım. Kocamış bir adamı görüp de ne yapacaksın? Kıdemli kardeş buraya sana şunu söylemeye geldi. Kılıç yutan da 10.000 kılıç düzenine sahip olsa da çevresindeki element enerjisiyle dolu aura kendini daha hızlı geliştirmeni sağlayacak. Gerçekten mi? Elbette. Umarım bu yolculukta yeni şeyler fark eder ve gücüne güç katarsın. Tavsiyen için teşekkürler kıdemli bayi. Ah. Kıdemli bayi, ben şimdi giriyorum, sonra görüşürüz. Genç hanım neden? Böyle tuhaf bir pozisyonda havada asılı kaldı. Ne yapıyorsun ya? O çirkin ve zavallı adamla konuşacak neyin var? Ama kıdemli bayi gayet yakışıklı biri. Hiç de çirkin değil. Onu bir daha översen dilini kesip şu böceğe yem ederim. Lord Tanyan, benim zevkim bu değil. Neden bu kadar sertsin? Yoksa beni kıskanıyor musun? Neden gitti? Nedenini biliyorum. Lord Tanyan kesin utandı. Demek burası kılıç yutan da. Gerçekten de çok fazla kılıç var. Tan abi, burada iyi şeyler olduğunu söylemiştin. Onlar tam olarak nedir? Oraya bak. Bu kılıç neden bu kadar büyük? Yüzlerce yıl önce Kılıç Yutan Dağı'da şiddetli savaşlar yaşanmıştı. Oradaki kılıçlar, gidenlerden geriye kalanlar. Bu yüzden burada çok ağır kötü bir enerji var. Bu kötü enerjiyi bastırmak için Rüzgar ve Yağmur ittifakıtan bir usta kendini bu uğurda feda etti. Ömür boyu edindiği tüm gücü tamamen bu kılıcı aktardı ve bu kılıçla Kılıç Yutan Dağı'yı korumaya yemin etti. İşte o kılıç, hiç kimsenin yerinden çıkaramadığı kutsal kılıçtır. Demek kutsal kılıç buydu. Ustama göre buranın enerjisi çok özel. Gelişim için uygun ve elementleri harekete geçirebilir. Deneyeceğim. Sarı seviye 9. aşama. Kırıl. Yeşil seviye 1. aşama. Devam et. Yeşil seviye 2. aşama. Dur. Seviye atladım. Artık yeşil seviyedeyim. Fakat tuhaf olan, neden birçok seviye atlamama rağmen ilahi bir yıldırım felaketi gelmedi? Kılıç Yutan Dağı'daki kılıç ruhları sayısız miktardalar ve burada dev bir kalkan oluşturuyorlar. Bu yüzden yıldırım felaketi buraya ulaşamıyor. Görünüşe göre buradaki kılıç ruhları beni koruma altına aldı. Evet. Ustam bana boş vaktim olduğunda bu kitaba sık sık bakmamı söylemişti. Ancak bu kitabı aldığım andan şu ana dek içinde tek bir kelime bile yoktu. Bak. Kelimeler belirdi. Bir kılıçla gökleri parçala, bir kazanla kemikleri dondur. Bu ne anlama geliyor? Neler oluyor? Söylentilere göre
Bu kutsal kılıcı kimse yerinden çıkaramazmış. O halde neden kendiliğinden çıktı? Küçük hanım, sen Yuan Xuzi'nin müridisin. Ustamı tanıyor musun? Rütbe olarak bana. Hitap etmen gereken isim, Usta Atalar. Usta Atalar mı? Yoksa sen, o yıllarda yol uğruna kendini feda eden o büyük usta, Simya Akademisi'nin simyacısı mısın? Hadi oradan, ben bir simyacı değil, bilakis bir kutsal şefim. 100 yıl önceki büyük savaşta, halk büyük acılar içindeydi. Kutsal şef nesli buna dayanamadı, herkesin gücünü birleştirip kötü ruhları mühürledi. Ama bu yüzden de dünya üzerinden tamamen silindiler. Senin ustan ise, geriye kalan tek kutsal şef. O her zaman kutsal şef ruhunu devralacak, mirasçısını bekliyordu. Çocuğum, bizim beklediğimiz kişi sensin. Ben... Gerçekten de burada çok sayıda ruh olduğunu hissedebiliyorum. Hepsi o dönemki kutsal şeflermiş. Buradaki kötü ruhları temizlemişsiniz. Ama bunu yaparken sonsuza dek burada mahsur kalmışsınız. Evet, öyle. Böylesine bir fedakarlık gerçekten hayranlık uyandırıcı. O halde bugün tüm ustalarıma sonsuz yolculuklarında eşlik edeceğim. Kan soyumun kanı, kayıp ruhları huzura erdirsin, onlara yollarını göstersin. Efendiler, rüya gelip çatar, rüya gelip çatar, vatanınız. Ruh gelip çatar, ruh gelip çatar. Huzura dönün. Bütün bunlar ne anlama geliyor? Hepsi kılıcın seninle. Sözleşme yapmak istemesi yüzünden. Kanımı mühür yapıp, dualarını kilit kılarak eşitlik üzerine bir bağ kuralım. Sözleşme tamamlansın. Küçük yer fıstığı, artık bu saatten sonra bu kutsal kılıç senindir. Elder Yuan, Rahibe Shao, ona bir şey olmamıştır değil mi? 15 günlük süre çoktan doldu. Kılıç yutan dağ kapıları çoktan açıldı. Ama o hala neden çıkmadı? Yok bir şey, sakin olun. Bana kalırsa bir daha çıkamayacak. Burası kılıç yutan dağ. Küçücük bir hatada 10.000 kılıç düzeni devreye girer. Değil, onun fani vücudu, ölümsüzler bile gelse asla kurtulamaz. Siz en başından beri genç hanımın gitmesini canı gönülden bekliyordunuz değil mi? Bu onun yani Shao Huasheng'in kendi suçu. O önce ustamın merkezine zarar verdi. Ustamızın onu cezalandırması hakkı değil miydi? Size tavsiyem Simya Akademisi. Bundan sonra haddinizi bilin. Yoksa o Shao Huasheng sizin için de bir ibret olacak. Elder Yuan, acaba içeri girip genç hanıma mı baksam? Başına ne geldiyse gelsin, genç hanımı tek başına orada bırakamayız. Merak etme. Benim müridimi ben bilmez miyim? Ona asla bir şey olmaz. Belli olmaz, o Shao Huasheng'in huzursuz yapısıyla gidip korkmadan kılıç düzenini bozmuştur. Belki de çoktan artık aramızda değildir. En iyisi birkaç müridi gönderip cansız bedenini dışarı çıkartalım. Benim yok olduğumu kim söyledi? Genç hanım, Shao Huasheng. Sen hala nasıl buralardasın? Üçüncü büyükün şansı sayesinde
Başıma bir şey gelmediği gibi içeride bir hayli ruhsal enerji toplayarak seviyemi fazlasıyla artırdım. Artık yeşil seviyeye ulaştım. Ne? Yeşil seviyeye mi çıktın? İnanmıyorum. Buna imkan yok. Elindeki kılıç. Neden bu kadar tanıdık geliyor? Yoksa kutsal kılıcı mı yerinden çıkardın? Doğru. Bu kılıç gerçekten de kutsal kılıç. Xiao Huasheng. Ne cüretle böyle bir şey yaparsın? Yüzlerce yıldır kutsal kılıç yutan dahi koruyor, onu yerinden çıkarmaya nasıl cesaret edersin? Onu oradan çıkaranın ben olduğumu kim söyledi? Besbelli ki kendisi gönüllü olarak gelip benimle bağ kurdu. Ne? Cidden bağ mı kurdunuz? Harika. Güzel öğrencim benim. Beklentilerimi gerçekten boşa çıkarmadın. Seninle gurur duyuyorum. Genç hanım, gerçekten de herkesin bildiği o dahisin. Söylentilere göre bu kutsal kılıcı kimse yerinden çıkaramazmış. Lider bile denediğinde başaramamış. Ama senin silahın olmayı kendi rızasıyla kabul etti. Resmen harikasın. Ne dahisi be? Asıl dahi olan benim. En yetenekli olan ve en hızlı seviye atlayan tek kişi benim. Tuhaf. Bu kılıç neden sürekli titriyor? Sanki bir şey hissediyor gibi. Görünüşe göre etraftaki kötü ruhu hissediyor. Song Xuan, içindeki karanlık duyguların esiri olmuş, tüm bedenini kötülük sarmış. Kutsal kılıç. Zaten bu tarz kötülükleri yok etmek için var. Bu yüzden ona bu kadar güçlü tepki veriyor. Xiao Huasheng. Beni tehdit mi ediyorsun? Yoksa bana zarar mı vereceksin? Xiao Huasheng, neler yapıyorsun böyle? Çabuk o kılıcı elinden bırak. Üçüncü büyük gerçekten görmüyor musun? Song Xuan'ın tamamen kötü ruhların etkisinde olduğunu. Saçmalamayı kes. Karanlık duygular içine işlemiş. Onun artık kurtuluşu yok. Eğer buna engel olunmazsa korkarım durum geri dönülemez bir hal alacak. Xiao Huasheng. Bana nasıl iftira atarsın? Sana bedelini ödeteceğim. Kutsal kılıç, diğer adıyla dürüstlük kılıcı sadece kötüleri cezalandırır. Bugün bu kutsal kılıcı kötülüğü yok etmek ve dünyayı arındırmak için kullanacağım. Tianding bünyesi, gerçekten onun tarafından mı cezalandırıldı? Xiao Huasheng, çıldırdın mı sen? Herkesin önünde birinin işini bitirmeye nasıl cüret edersin? Üçüncü büyük, şuna iyi bakmanı öneririm. Bunun aslında ne olduğuna. Bu bir iç iblis. Üçüncü büyük, küçük kardeş Xiao haklı. Song Xuan'ın bedenini iç iblis sarmış, her yanından kötücül bir enerji yayılıyor. Eğer önlemi alınmazsa, gelecekte büyük felaketlere yol açabilir. Bedenini iç iblis sarmış olsa bile, ona dokunmaya yetkin yok. Sana söyleyeyim. Elindeki bu kutsal kılıç, benim ustamın kılıcıdır. Dahası, geçmişte kutsal şef nesli, tüm dünyayı korumak adına kendilerini feda ettiler ve bu kılıcın ruhuna dönüştüler. Bugün Song Xuan'ı cezalandıran benim öğrencim değil, aksine bu kutsal kılıçtır. İttifak lideri bile gelse, öğrencimin yaptığı bu şeyde asla bir kusur bulunamaz. Siz. Bekleyin siz, göreceksiniz. Güle güle, yolun açık olsun. Ustam, Güzel öğrencim. daha önce bana verdiğiniz bu kitabın boş bir kitap olduğunu sanmıştım. Hiç beklemiyordum ama üzerinde gerçekten yazılar varmış. Bu kitap, senin gelişim seviyene göre sürekli değişecektir. İnanıyorum ki, gelecekte, kutsal şef neslini en iyi şekilde sen temsil edeceksin. Artık veda vaktim geldi. Ayrılmak mı? Ustam, nereye gidiyorsunuz? Büyük tükeniş gelmiş, artık aramızdan ayrılıyor. Benim vaktim doldu. Buraya kadar zor dayandım. Kaderimdeki o kişinin ortaya çıkmasını bekliyordum. Madem onu buldum, artık oyalanmama gerek yok. Vakit geldi. Önce benim gitmem gerekiyor. Ustam, Ah be, canım öğrencim. Sakın endişelenme. Ben sadece gitmem gereken yere gidiyorum. Sonrasında ise kutsal şef nesliyle bütünleşip bu kılıcın enerjisine dönüşerek daima seninle olacağım. Bu dünyadan gittikten sonra evrene karışacak. Yani tamamen yok olmuş sayılmaz.
Üçüncü büyükün beni neden çağırdığını ya da meselenin ne olduğunu bilmiyorum. Veliaht Prens Ishuanji, Song Xuan senden bahsetmişti. Duyduğuma göre müridim olmak istiyormuşsun. Evet. Sizin öğrenciniz olabilmek Doğan için bir onurdur. Şimdi Song Xuan artık olmadığına göre şunu düşünüyorum ki başka bir müridimi daha iç haneye kabul ederek bu boşluğu doldurmalıyım. Artık sen benim müridimsin. Harika. Efendim, lütfen saygılarımı kabul edin. Ayağa kalkabilirsin. Ustam, Song Xuan kıdemli abla hakkında duydum olanları. Xiao Huasheng'in bu kadar acımasız olabileceğini düşünmemiştim. En başından onun iyi bir kadın olmadığını anlamıştım. Zaten bu yüzden onunla evlenmeyi reddettim. Xiao Huasheng'den bahsetmişken, madem kazandı ve ruh dövüşü yarışması şampiyonu oldu, o halde 7 yıldız kılıcı doğal olarak ona ödül olarak verilmek zorunda. 7 yıldız kılıcı çok nadir bir silahtır. Xiao Huasheng'in gücü şimdiden çok arttı. Ayrıca kılıç yutan da kutsal kılıcını da aldı. Bir de 7 yıldız kılıcını alırsa kimse onun önünde duramaz. Durum çok vahim olur. Sana sormam gereken önemli bir husus var. Lütfen buyurun ustam. Xiao Huasheng hakkında ortalıkta dönen bazı söylentilere göre onun iffetsiz olduğu söyleniyor. Gizli bir ilişkisi olduğunu, senin de buna şahit olduğunu bu yüzden evlenmeyi reddettiğini duydum. Bu anlatılanlar gerçek mi yoksa uydurma mı? Ustam, neden birden bunu sordunuz? 7 yıldız kılıcı lekesizler bölgesinde tutulur. Lekesizler bölgesi denilen yere yalnızca masum ve saf olanlar giriş yapabilir. Kadın ya da erkek fark etmez, bu herkes için böyledir. Bu... Yoksa onun hakkındaki o dedikodular yalan mıydı? Ustam, şimdi ne yapacağız? Eğer o bölgeye sorunsuz bir şekilde girerse, yalanlarımın hepsi ortaya çıkmaz mı? O vakit tüm Zhongxiu'nun 4 krallığı alemi ona iftira attığımı öğrenecek. Üstelik, o benim ustamın kızı. Şu anki tek çözüm, onun masumiyetini gerçekten kaybetmesini sağlamaktır. Ancak o zaman kimse seni suçlayamaz. Ne demek istiyorsunuz ustam? Bu üst düzey bir bitkidir. İsmi ikiz ipek ağacı çiçeği. Benim işime yaramaz, fakat senin çok işini görecektir. Ustam, şimdi ne yapmam gerektiğini anladım. Çok teşekkür ederim ustam. O halde müsaadenizle ayrılıyorum. Gidebilirsin. Usta, neden bu Doğan Nanjing'i müridiniz olarak kabul ettiniz? Zümrüt Anka aurasına sahip olsa da yeterli yeteneğe sahip değil. Bırakın Giao Huasheng'ü, Song Xuan'u bile yenemez. Ruhsal gücünü defalarca inceledim ve bunun aslında sıradan bir Zümrüduanka aurası değil, kadim bir efsanevi canavarın aurası olduğunu fark ettim. Gelişimi yetersiz olduğundan onu özgürce kullanamıyor. Ancak o aura benim emrimde olsaydı mutlaka gerçek gücüne kavuşurdu. Demek ki onun aurasını kendinize mi alacaksınız? Öyleyse bu Doğan Nanjing artık aramızda kalmamalı. Size yardım edip işini bitirmemi ister misiniz? Acele etme. Bizim elimizi kana bulamamıza gerek yok. Eğer gerçekten Xiao Huasheng'ü lekelediği düşünülürse, o hırçın doğasıyla adamın gitmesine asla izin vermeyecektir. Can çekiştiği o anda, aurayı ele geçirirsek her şey kendiliğinden çözülecektir. Usta, gerçekten her şeyi düşünmüşsünüz. Ne düşünüyorsun? Ustayla çok vakit geçirmemiş olsak da bana çok iyi davrandı. Hala ona veda etmekte zorlanıyorum. Bir de şöyle düşün. Yüzlerce yıldır soyundan, hayatta kalan tek kişi oydu. Eğer amacı, yeni bir varis beklemek olmasaydı, belki de çoktan gitmek isterdi. Şimdi nihayet özgür kaldı ve eski dostlarına kavuşabilir. Bu iyi bir şey değil mi? Beklemezdim, teselli etmekte oldukça iyisin. Sanki o kaba ağzından nihayet güzel bir söz çıktı gibi hissediyorum. Kaba mı? Sen kime kaba diyorsun küçük yer fıstığı? Bekle bir dakika. Garip bir koku alıyor musun? Nefesini tut. Bu odada Hehuan çiçeği kokusu var ve hem de oldukça güçlü. Çok sıcak oldum. Kendimi kötü hissediyorum. Belki de
Belki de bir ip bulup beni bağlamalısın. Bağlamak mı? Neden? Neden ifaden bu kadar heyecanlı görünüyor? İki ayağını da. Bağlamamı mı istiyorsun? Olur, fark etmez. Bu büyük canavarın huyu kötü olsa da gerçekten çok yakışıklı. Neden bana böyle iğrenç bir bakışla bakıyorsun? Tan abi, şu an ne yapmak istiyorsun? Herkesin işini bitirmek, buradaki herkesi cezalandırmak istiyorum. Tan abi, bana bir kez sarılabilir misin? Çok ateşim var. Şimdi o kadar sıcak hissetmiyor olmalısın. Gerçekten de çok daha iyi hissettiriyor. Beni kışkırtmaya çalışma. Seni kışkırtmıyorum ki. Ediyorsun. Shao Huasheng, bugünden sonra namusunun kirlendiği gerçeğini herkesin bilmesini sağlayacağım. Sen de kimsin? Burası Shao Huasheng'in odası değil mi? Bu ne cesaret? Benim olan birine el uzatabileceğini mi sandın? Shao Huasheng, o cadı. Demek odasında bir adam saklıyor. Zaten masum olmadığını biliyordum. Böyle olacağını bilseydim hiç zahmet etmezdim. Lekelenmemi bu kadar çok istediğine göre asıl amacın nedir? Shao Huasheng, sen o 7 yıldız kılıcını istemiyor musun? Ancak rüyanda görürsün. O kılıç Wugu bölgesine yerleştirildi. Oraya sadece kalbi ve ruhu temiz olanlar girmeye layıktır. Senin gibi kötü bir kadın oraya adımını bile atamaz. Kaldı ki o kıymetli kılıcı alıp gidesin. Wugu bölgesi mi? O da nasıl garip bir yer? Yakınman bir işe yaramayacak. Zaten o adamla birlikte oldun. Oraya giremediğin zaman herkes senin hakkında yanılmadığımı anlayacak. Sen sadece onursuz birisin. Yine bir kopyaymış. Usta, oluşturduğum kopya Shao Huasheng'in o pis adamı tarafından yok edildi. Asıl bedenin hayatta olsa da bu olay yüzünden ağır yaralandın. Onlarla yüzleşirken neden Zuke'nin ruhsal kafiyesi gücünü kullanmadın? Nedenini bilmiyorum ama ne zaman Juke'nin ruhsal kafiyesi gücünü kullanmaya kalksam vücudumun bir anda güçsüzleştiğini hissediyorum. Hatta sanki canımı yakıyormuş gibi hissediyorum. Son zamanlarda gücüm gitgide azalıyor, bu durum beni endişelendiriyor. Görünüşe göre temelin çok zayıf ve bu eşsiz ruhsal gücü kaldıramıyorsun. Şöyle yapalım. Öğrencim, sen o gücü bana teslim et, ben senin için onu dize getireyim. Önce iyice dinlen, vücudun toparlandığında onu sana geri vereceğim. Ama Aması yok. Başka seçeneğin yok. Shao Jiu, Ne oldu? hissediyorum Anka ruhu nesnem. Başkası tarafından çalındı. Anlaşılan.
Duan Nanjing ağır yaralanınca birisi bu zayıf andan faydalanmış. Duyduğuma göre Song Xuan gittikten sonra 3. büyük Duan Nanjing'u müridi olarak almış. Korkarım ki Shao Jiyu nesnem 3. büyük tarafından ele geçirilmiş. O bunun yükselme merdiveni olduğunu sanıyor ama aslında farkında değil ki bu onun sonu olacak. Öğrenci Xiao, ruh dövüşü turnuvasının birincisi olduğun için tebrik ederim. Turnuva ödülü olan 7 yıldız kılıcı tam burada, saf bölgede duruyor. Eğer istiyorsan gidip bizzat alabilirsin. Ancak şahsi fikrim, zaten kutsal kılıç nesnesini elde etmişken bu 7 yıldız kılıcı ödülünü almana gerek olmayabilir. Bence almana gerek olmadığından değil, aslında hiç alamazsın. Öyle değil mi? Söylentiye göre Xiao Huasheng, daha önce Veliaht Prens Xuanji tarafından uygunsuz bir durumda yakalanmış. Artık lekelenmiş bir kadın, bu yüzden kesinlikle bu saf bölgeye giremez. İstediği kadar güçlü olsun ne fark eder? Namusu kirlenmiş bir kadın en aşağılık kimsedir. Aşağılık mı? Size bir soru sorayım. Buradaki erkekler arasında acaba kaçının geçmişi tamamen temiz? O zaman sizin bu dediğiniz aşağılıklardan burada acaba kaç kişi var? Erkekler doğası gereği birden fazla kadınla olabilir. Ama sen bir kadın olarak Kes saçmalamayı. Neden erkekler istediği gibi hareket edebiliyor da kadınlar aynısını yapamıyor? Xiao Huasheng, insanları burada kandırmaya çalışma. Kadim zamanlardan beri erkeklerin statüsü her zaman kadınlardan yüksektir, erkekler daha güçlüdür. Benim canım isterse 100 adamla bile beraber olurum. Bu benim seni tek bir vuruşla yere sermeme engel değil. Ayrıca yatağımın altına girip mi kiminle ne yaptığımı izlediniz. Eğer bana iftira atıldığı ortaya çıkarsa hepiniz önümde diz çöküp özür dileyeceksiniz. Veliaht Prens Xuanji senin eski nişanlın değil mi? Kendi ağzıyla söylediğine göre nasıl yalan olabilir? Madem bu kadar eminsiniz, o zaman ilahi bir yemin edelim, bahse var mısınız? Varım. Burada boş yere blöf yapmayı kes. Seni o adamla gizlice buluşurken, iffetini kaybederken bizzat gördüm. Bu masumiyet bölgesine asla giremeyeceksin. Çocuğum, sana yine sesleniyorum. Zaten 7 yıldız kılıcı sahte. Alsam bile bir işine yaramaz. Onun sözlerine kapılıp kendini ateşe atma. Ben Xiao Huasheng, burada ilahi bir yemin ediyorum. Eğer bu masumiyet bölgesine giremezsem bana istediğin her şeyi yapabilirsin. Ama eğer girersem bu senin nankör olduğunu, ustanın kızına kumpas kurduğunu kanıtlar. O zaman babamın adına senin işini bitireceğim. Kabul, sorun yok. Aman Allah'ım, Xiao Huasheng gerçekten içeri girdi, dışarıda kalmadı. Yani, daha önce hepimiz Veliaht Prens Xuanji tarafından kandırıldık mı? Bilerek mi lekelemeye çalıştı Xiao Huasheng'in adını? İmkan yok. Bu mümkün olamaz. Ben bizzat gördüm onun o adamla olduğunu. Üstelik şehvet zehri altındaydı. Nasıl hiçbir şey olmamış gibi girer? Eğer bu 7 yıldız kılıcın nesnesinin sahte olduğunu bilmeseydim, galiba gerçekten Fengyun ittifakı denilen şu pislikler tarafından kandırılacaktım. Abla, ben bu 7 yıldız kılıcı üzerinde o Song Xuan denilen buz kılıcının ruhuyla aynı olan bir aura hissediyorum. Efendim, ben de aynısını hissediyorum. Demek istediğin, eğer bu 7 yıldız kılıcı özel olarak üretilmiş bir sahte ise Song Xuan'in ruhunun da sahte olduğu mu? Bu kadar basit bir kukla tekniği yöntemini nasıl akıl edebildiler? Kukla tekniği mi? Bu kalitesiz zihin kontrolü çok fazla acemice. Sadece küçük bir ruh parçasını ayırıp şu enerjinin içine koymuşlar. Sahibi onunla birleşince başkası tarafından yönetilebilir hale geliyor. Acizler hala aciz. Oynadıkları oyunlar bile gerilemiş. Gerçekten can sıkıcı. Görünen o ki şu Fengyun ittifakı grubu beni kukla tekniğiyle kontrol etmek istiyor. Xiao Huasheng, gerçekten 7 yıldız kılıcıyı almayı başardın mı? Bu zaten babasının kılıcıydı. Yani sonunda ait olduğu yere geri döndü. Xiao Huasheng, bu kılıcı mutlaka sözleşme yaptıktan sonra götürebilirsin. Aksi takdirde kurallara uymamış olursun. Demek ki
Planları buymuş. Eğer 7 yıldız kılıcıyla sözleşme yaparsam ileride kukla tekniğini kullanarak beni kontrol edebilecekler. Sözleşmeyi dönünce de yapabilirsin. Acelemiz yok, acele etme. Evladım, sakın bu kılıçla sözleşme yapma. Bu kılıçta bir sorun var. Merak etmeyin, ben onu çoktan değiştirdim. Bana bir şey yapamazlar. Tam mührüyle üzerindeki kukla tekniğini bozabilirim. Onu parçaladın. Şimdi ben dışarı ellerim boş mu çıkacağım? Elim kaydı. Yaramaz çocuk. Şimdi ne yapacağız peki? Bu telaş niye? Ben sana yenisini veririm. Gerçekten de tıpatıp aynısı. İnanılmaz. Aman tanrım abla. Tanyan sana karşı çok nazik. Resmen soğuk yeşim saç tokasıyı sana hediye etti. Soğuk yeşim saç tokası mı? O da neyin nesi? O kadim bir kutsal eşya hem de eşsiz bir güce sahip. Bu toka karşısında duranlar sadece bedenen yok olmazlar. Aynı zamanda ruhları da tamamen dağılır. Bir daha asla reenkarnasyon döngüsüne girip yeniden doğamazlar. O kadar etkili mi? Sana abi teşekkür ederim. Şu değersiz tokayı, şu küçük böcek nasıl da abarttı. Görünüşe göre bu böcek hiç dünya görmemiş. Sen de hemen ona uydun. Yine o keskin dilin devrede, hiç farkında olmadan bütün nezaketimi yerle bir ediyorsun. Pekala. Şimdi mühür işlemini yapıyorum. Şimdi iddia yerine getirme sırası bende. Shao Huasheng, ben Şuanji ülkesi imparatorluğunun veliaht prensiyum. Sen ise sadece bir devlet görevlisinin kızısın. Bana karşı gelmeye nasıl cüret edersin? Eğer bana en ufak bir zarar verirsen, babam olan imparator bunun bedelini sana mutlaka ödetir. O gün Büyük Eğitmen Malikanesi de babamın adına Şuanji ülkesiyle tüm bağlarımı kopardım. Bugün değilsen karşımda baban olan Iksuanji ülkesi hükümdarı olsa bile yine de tereddüt etmeden işini bitiririm. Haddini bil. Bu darbe senin nankörlüğün ve arkadan iş çevirmen için. Babam İşanji ülkesi uğruna savaş meydanlarına koştu. Büyük zaferler kazandı. Hatta senin gibi bir veliahtı, kendi evladı gibi görüp sana savaş sanatını ve ilimi öğretti. Ama sen bencil arzuların için onun kızına kıymaya kalktın. Bu darbede senin yalanların ve gerçekleri çarpıtman yüzünden. Başkalarıyla ilişkim olduğunu iddia edip bana iftira attın, itibarımı lekeledin. Üstelik Hepingting ile birlik olup gelişimimi yok ettin. Ne? Demek Xiao Huasheng'in güçlerini aslında o yok etmiş. Bu ne büyük bir ahlaksızlık. Xiao Huasheng çok büyük acılar çekmiş olmalı. Babası sadık ve cesur biriyken, onun elinde böyle nankör biri yetişmiş. Bugün babamın bu kılıcıyla adaleti sağlayacak ve intikamımı alacağım. Bu da ne? Nasıl olur da Duan Nanjing'in bedeni bir anda yok olabilir? Ruhu ve bedeni tamamen ortadan mı kalktı? Değerli bir silah olan 7 yıldız kılıcı gerçekten inanılmaz bir güce sahipmiş. Bu nasıl mümkün olabilir? Xiao Huasheng, gerçekten çok ileri gittin. Daha önce Song Xuan ile olanların hesabını senden sormamıştım. Ama bugün gidip bir başka öğrencimin daha işini bitirdin. Daha demin Duan Nanjing'de cennetin huzurunda antlaşma yaparken 3. Büyük'ün bunu durdurmaya çalıştığını hiç görmedim. Ben sadece kumar borcunu yerine getiriyor, etrafı pisliklerden temizliyorum. Bundaki yanlış nerede? Sen, Asıl ben merak ediyorum. Neden 3. Büyük'ün tüm öğrencileri tek tek bu kadar aşağılık çıkıyor? Yoksa buna tencere yuvarlanıp kapağını bulmuş mu demeliyiz? Xiao Huasheng, ne tür bir büyü yaptın da beni bu hale getirmeyi başardın. Sen,
Sen yoksa, imkansız. Bu nasıl olabilir? Kokuşmuş ihtiyar. Geçen sefer yavru köpek gibi benim tarafımdan Yinhun uçurumudan kovulmuştun. Beni bu kadar çabuk mu unuttun? Tanyan. Gerçekten de sensin. Sen Yinhun uçurumuda mühürlenmemiş miydin? Oradan çıkamazdın. Peki neden Fengyun ittifakı belirdin? Küçücük bir mührün gerçekten beni tutabileceğine mi inandın? Dışarı çıkmasaydım senin gibi kokuşmuş bir ihtiyarın bu zavallı ve öfkeli halini nasıl görecektim? Xiao, Huasheng, ne büyük bir cesaret bu. Resmen bir canavarla işbirliği yapıyorsun. Bu canavar, eli kanlı bir suçlu, dünya üzerinde yeri yok. Onun gibi biriyle birlik olursan, Fengyun ittifakının öğrencisi olmaya nasıl layık olabilirsin? Onun canavar olduğunu kim söylüyor? Bu unvanı ona sen takmadın mı? Onu sen bu hale getirdin. Tan abim biraz yaramaz olabilir ama sizin gibi içi geçmiş, sözde dürüst geçinenlerin yanında çok daha asil biridir. Neden öylece duruyorsunuz? Hemen gidip bu durumu ittifak lideriye bildirin. Emredersiniz. Liderim, Yinhun uçurumundaki o canavar Tanyan şu an Fengyun ittifakı konumunda 3. büyük hemen oraya gitmenizi istiyor. Ne dedin? Tanyan Fengyun ittifakı konumunda mı? Mühürlenmemiş miydi? Nasıl dışarı çıkabildi? Bunu ben de bilmiyorum efendim. Ama o ilahi bir mühür. Asıl bedeni hala içeride olmalı. Dışarıdaki sadece bir kopyasıdır. Gidip 3. büyüke söyle, acil bir işim çıktığı için ayrılmam gerekiyor. Ancak ne yapıp edip o canavarı oyalamalı, ayrılmasına izin vermemeli. Emredersiniz. Görünüşe göre şu an Yinhun uçurumu hiç kimse tarafından korunmuyor. Bu zayıf anı kullanmak için en iyi zaman. Tanyan'ın gücünü ele geçirebilirsem ölümsüzlüğe kavuşup seviyemi inanılmaz artırabilirim. Adamlar, şunları durdurun. Bu canavarın kaçmasına izin vermeyin. Neden aniden seni görmelerine izin verdin? Elbette yılanı. Deliğinden çıkarmak için. Karşımızdaki, kesinlikle o canavarın bir kopyası. Bir kopyanın gücü asla gerçek bedenindeki gücüyle boy ölçüşemez. Eğer güçlerimizi birleştirirsek, ona ağır bir darbe indirme şansımız var. Xiao Huasheng, doğru yola dönmen için hala vakit var. Onu bitir ve safımıza katıl. Sizin safınız mı? Neyin doğru, neyin yanlış olduğuna siz kim oluyorsunuz da karar veriyorsunuz? Diyorum ki benim takip ettiğim yol gerçek doğrudur. Ne oldu? Biri gizlice Yinhun uçurumaya sızdı. O zaman hemen geri dönelim. Yinhun uçurumu sahipsiz kalırsa işler karışır. Gidelim. Gitmek mi? O kadar kolay değil. Neden öylece duruyorsunuz? Saldırın. Büyük kıdemli, önceden Yinhun uçurumuya girebilmek için onca çaba sarf etmiştik. Şimdi bu canavar karşımızdayken gerçekten hiçbir şey yapmadan duracak mısın? Beni görme, beni görme, beni görme, beni görme. Gitmek istiyorsan git ama beni peşinden sürükleme. Bu şekilde tepkisiz kalırsan, ittifak lideri kesinlikle sana bedelini ödetir. İttifak lideri mi? O zaman ben bugün size göstereceğim şu çok adaletli Fengyun ittifakı liderin ne gibi pis işlerle uğraştığını. Tanyan, sonunda gerçek varlığın ellerime düştü. Artık seni kimse kurtaramaz. Kim var orada? İttifak lideri selamlarız. Tanyan, sen Fengyun ittifakı değil miydin? Nasıl bu kadar çabuk geldin? Ben de merak ediyorum. Nasıl göz açıp kapayıncaya kadar Yinhun uçurumuya geldik? Senin bildiğin 10 elementin dışında bir de uzay elementi var. Mekanı büküp beni istediğim yere anında ulaştırabiliyor. Böyle bir şey mi var? Bunu ilk kez duyuyorum. Sana yeni bir şey daha öğrettim değil mi? Küçük kız. Ne oldu? İçimde ruhunu besleyen o yaşlı adam uyandı. Nihayet hayata döndüm. Siz bu Qin Aotian'e her yaklaştığınızda şiddetli bir etki hissettim. Nihayet hafızam yerine geldi. Çocuğum, gerçek Fengyun ittifakı, ittifak lideri bu büyük babanızdır. Qin Aotian,
Gördüğünüz o kişi bir sahtekar. Tahmin ettiğim gibiymiş. Büyük kıdemliğin dediğine şaşmamalı. Onların ittifak lideri Ün'ün 100 yıl öncesinden bu yana mizacı aniden değişmiş. Meğer başkasının bedenini çalıp ruhunu değiştirmiş. Fengün İttifakı halkı, emrimi dinleyin. Eğer bugün bu suçluyu cezalandırabilirsek, bu nesiller boyu unutulmayacak büyük bir başarı olur. O vakit onun gücünü paylaştığımızda yüce bir tekniğe sahip olacağız. Bu sizin 100 yıllık eğitiminizden bile üstün olacak. İttifak lideri emrini verdi bile. Hala neyi bekliyorsunuz? Durun. Sakın bu kötü adamın sizi kandırmasına izin vermeyin. Karşınızda duran kişi asla gerçek Fengyun İttifakı ittifak lideri değil. Sadece bir ruh tarafından bedeni ele geçirilmiş bir sahtekardan ibaret. Neler saçmalıyorsun? İnanmıyor musun? O zaman size gerçeği göstereyim. Sen ittifak lideri müsün? Neler oluyor böyle? Neden sadece bir ruh halinde? Çocuklarım, nihayet sizi tekrar görebildim. Bunca yıldır nasıldınız? Gerçekten de ittifak lideri bu. Hatırlıyorum. 100 yıl önce okula ilk girdiğimde tam olarak bu kadar nazikti. Fakat sonra aniden başka biri oluvermişti. İttifak lideri. Tüm bunlar nasıl oldu? 100 yıl önce Fengyun Akademisi'nin arka dallarında eğitim yaparken aniden bir canavar tarafından karanlık bir büyüyle ruhum çıkarıldı ve bedenimi ele geçirdi. Ruhumu ise yerin altına mühürledi. Her gün yanmanın acısını çektim, neredeyse yok olup gidecektim. Ta ki öğrenci Shao tesadüfen karşıma çıkıp beni kurtarana kadar beni korumasına aldı, böylece gün yüzü görebildim. Demek bunca zamandır sahteymişsin. Bunca yıldır olanlara şaşmamalı. Her şey çok değişmişti. Üstelik liderleri kötülük yapmaya ikna ettin. Fengyun İttifakı içindeki huzuru tamamen kaçırdın. Seni yaşlı moruk, nasıl olur da yerin altından kaçmayı başarırsın? Ruhunun bir parçası kalmış olsa bile bu bedeni geri almayı asla hayal etme. Buna kim karar veriyor? İşini bitirdiğim an ruhu transfer eden yasak büyüyü kullanıp onun tekrar kendi bedenine dönmesini sağlayacağım. Gitmemi istiyorsun demek ama o kadar kolay değil. Üçüncü büyük, bunca yıl yasak sanatları kullandın ve gücünü artırmak için Song Xuan isimli o kazanı araç olarak kullandın. Yürüdüğün yol tamamen karanlık bir yol. Qin Aotian denilen o ihtiyar her zaman adaletin yanındadır. Eğer ittifakın başına tekrar o geçerse kesinlikle sana bedelini ödetir. Ayrıca benim desteğim olmasaydı senin ruh akademisi nasıl olur da 100 yıl gibi kısa bir sürede büyüyüp Fengyun İttifakı'nın en iyi akademisi haline gelirdi? Liderimiz haklı. Qin Aotian artık yok olmalı. Ve Tan Yan da kesinlikle gitmeli. Bu bunak gerçekten çok komik. Onu her defasında perişan etmeme rağmen hala kendine çok güveniyor. Ha 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 ha. Tan Yan, eskiden belki sana karşı koyacak gücüm yoktu. Ama şimdi her şey değişti. Bedenimde kadim bir tanrısal yaratığın enerjisinin olduğunu biliyor muydun? Ne kadar güçlü olursan ol, fani bedeninle kadim bir canavara karşı koymayı aklından bile geçirme. Yaratık, ortaya çık. Cezalandır şunu. Bu gerçekten de Anka ruhuymuş. Anka göklerde süzüldüğünde hiç kimse ona karşı duramaz. Tan Yan, artık her şey bitti. Gitme vaktin geldi. Shao Jiu tekrar hoş geldin. Bu imkansız. Şaşırdın mı? Duan Nanjing'den aldığın ruh enerjisinin neden sözünü dinlemediğini mi merak ediyorsun? Biliyor muydun bunun Duan Nanjing'nin enerjisi olduğunu? Hala bu ruhun Duan Nanjing'e ait olduğunu mu sanıyorsun? Gerçekten çok gülünç. O zamanlar Ping Ting sadece Duan Nanjing'in gözüne girebilmek için benim ruh enerjimi zorla çekip aldı. Herkes bunun nadir bulunan Zümrüt Anka ruhu olduğunu sanıyordu ama kimse bilmez ki bu aslında benim kadim koruyucu hayvanımın gerçek efsanevi enerjisiydi. Ne? Bu gerçekten senin enerjin mi? Öyleyse nasıl Duan Nanjing'in eline geçti? Çünkü her biriniz fazlasıyla açgözlüydünüz. Ping Ting Duan Nanjing'in kendisini sevdiğini sanıyordu. Ama bilmediği bir şey vardı. Duan Nanjing sadece onun ölmesini ve ruh enerjisini kendisi için almayı bekliyordu. Aynı şekilde sen de aynı kirli yöntemle bu ruhu ele geçirdin. Yine de hepinize teşekkür borçluyum. Eğer her biriniz sırayla büyük bir hırsla Shao Jiu'ya hayat enerjinizi ve gücünüzü vermeseydiniz, Shao Jiu asla bu kadar çabuk yeniden doğamazdı. Ne demek istiyorsun?
Şunu demek istiyorum. Siz o ruhu beslediğinizi sanırken aslında farkına bile varmadan tüm gelişiminiz Shao Jiu'ya aktarılıyordu. Onun kutsal bir silah olduğunu düşündünüz ama gerçek şu ki bu sadece sonunuzu getirecek bir tuzaktı. Bu nasıl olur? Ben koca bir mavi seviye ustayım gücüm. Nasıl oldu da en düşük seviye olan kırmızıya düştü? Xiao Huasheng, sana bedelini ödeteceğim. Gerçekten işe yaramaz bir pislik. Hemen sevinme. Birazdan aslında ne kadar çok aciz biri olduğunu anlayacaksın. Xiao Huasheng, al şu 7 yıldız kılıcı ve Tanya'nın işini bitir. 7 yıldız kılıcı mı? Şu bıçaktan mı bahsediyorsun? Söylediklerimi aynen yapsan iyi edersin. Yoksa seni bekleyen tek şey sonunun gelmesidir. Aman tanrım, neden acaba? Hala bilmiyorsun değil mi? Elindeki o bıçak aslında babanın 7 yıldız bıçağı değil. Onu bizzat ben yaptım. O sadece bir kukla ve madem onunla bağ kurdun, sen de benim kontrolüm altına gireceksin. Ah, çok korktum. Tan abi, şimdi ne yapacağız? Tanyan, bu kızı ne kadar önemsediğin her halinden belli oluyor. Eğer onun başına bir şey gelmesini istemiyorsan, öylece olduğun yerde dur ve senin işini bitirmesine izin ver. Eğer emrime uymazsan, istediğim an ona son bedelini ödetebilirim. Peki ya uymazsam? Bu senin seçimin değil. Yap şunu. Hadi harekete geçsene. Neden hiçbir şey yapmıyorsun? Ah seni sahtekar. Görünüşe göre kukla tekniğin pek işe yaramıyor. İmkansız. Bu gizli teknik daha önce hiç başarısız olmamıştı. Hata nerede olabilir? Siz pis yaşlılar yüzünden gerçekten canım sıkılıyor. Her biriniz bu özgüveni nereden buluyorsunuz? Böylesine basit bir kukla tekniğini ilk bakışta bile fark edebilirim. Her şeyin mükemmel olduğunu mu sandın? Gözlerini iyice aç ve şuna bir bak. Elindeki bıçak gerçekten neye dönüştü? Bir saç tokası. Nasıl olur da saç tokası olabilir? Bunu bana Tan abi hediye etmişti. Değerli bir buz yeşim tokasıdır. Nasıl, güzel mi? Gördüğün gibi seni sahtekar. Bir anın suya düşmek üzere. Tanyan, beni yenebileceğini asla sanma. Gerekirse seni de yanımda sürüklerim. Ne yapmaya çalışıyorsun? Bu bir göksel mühürdür. Ve bir kez açıldığında üzerimize büyük bir yıldırım felaketi yağdıracak. Bu felaket daha öncekilere hiç benzemez. Yaydığı büyük güçle özel kabilelerin bile dayanamayacağı bir şeydir. Tanyan, artık yok olmaya hazırlansan iyi olur. Tan abi, eğer birazdan gerçekten yıldırımlar düşecek olursa kan büyüsüyle sana yardım etmeyi deneyebilirim. Ne oldu? Beni ilahi yıldırımlardan koruyacak mısın? Yok olmaktan hiç mi korkmuyorsun? Daha önce bana defalarca yardım ettin. Sadık biriyimdir. Elimden ne gelirse yapacağım. Ya beni korurken başına kötü bir şey gelir de gidersen, o zaman ne olacak? Gidersem giderim. En kötü ihtimalle yeniden reenkarnasyon döngüsüne girer. Gelecek hayatımda yeniden doğarım. Olmaz. Görünüşe göre korktunuz. Tanyan, beklemiyordum. Senin de korktuğun anlar varmış. Şöyle yapalım. Önümde diz çöküp yalvar. Ben de size bir şans vermeyi düşüneyim. Ne dersin? Ne gülüyorsun? İnsan nutku tutulduğunda gerçekten de gülermiş. Bu mühürün gerçekten benim üzerimde işe yarayacağını mı sanıyorsun? Nasıl yaramazmış? Kesin beni kandırmaya çalışıyorsun. Bu ilahi bir yasak. Eğer onu bozarsan bedelini canınla ödersin. Öyleyse hadi açsana. Gerçekten açıyorum. Aç. Eğer açmazsan korkağın tekisin. Peki. Bu da ne? Asıl bedenin neden yok oldu? Kopyan ise neden hala sapasağlam karşımda duruyor? Kim sana benim bir kopya olduğumu söyledi? Kopya değilsin. Demek ki sen çoktan ilahi yasağın bağlarından kurtuldun. Bu buz tabutun içinde duran şey, başından beri asıl bedenindi. Hepimizi parmağında oynattın. Doğrusu ben de beklemiyordum. Buraya sahte bir beden bıraktığımda bu kadar çok insanın cezalandırılmak için can atacağını. Sizi sahte bir bedenin etini alabilmek için her yolu denerken izlemek gerçekten de çok eğlenceliydi. Neden? Neden? Seni kader bile cezalandıramıyor. Sen de kimsin? Çünkü Lord Tanyan tüm varlığın tanrısıdır. Kader bile onun sayesinde var oldu
Öyleyse onu nasıl kısıtlayabilir ki? Ne? Varlığın tanrısı mı? Sen bir tanrı mısın? Şavcu, Tanya'yı tanıyor musun? Evet, efendim. Önceki yaşamınızda kan içme isteğinizi bastırmak istediğinizde yeraltı dünyasına gider, o cehennem ejderhasını bulur ve kanını içmek için onu kandırırdınız. Yüce Tanyan ise o saf ejderhanın sahibiydi. Ama hatırladığım kadarıyla cehennem ejderhasının sahibi, reenkarnasyon döngüsünü yöneten İblis İmparator Hong Sen değil miydi? Neden seni hiç görmedim peki? Çünkü her seferinde gizlice gelir. O saf ejderhanın kanını içip kaçardın. Bu sersem kuş ise seni beklerken yeraltı dünyasında rahatça etrafta dolaşırdı. Onu birkaç kez yakalamıştım. Demek bu yüzden Shao Jiyu'nun neden birkaç kez tüysüz kaldığını merak etmiştim. Meğer tüylerini yolan senmişsin. Ancak Shao Jiyu senin her şeyin tanrısı olduğunu söyledi. Bir tanrı olarak nasıl olur da reenkarnasyon döngüsünü yönetirsin? Bunu ölümsüzlerin yapması gerekmiyor mu? Tanrı olmaktan sıkıldım. Ve gönüllü olarak yeraltı dünyasına indim. Sonra ölümsüz olmaktan da sıkılınca dünyaya inip insan olarak reenkarne oldum. Öyleyse gökyüzü yasaları seni neden mühürledi? Bunu şu sahte Qin Aotian'e sorman gerek. Asıl kimliğin Wen Cheng değil mi? Vay canına. Beni tanıyabileceğini düşünmemiştim. Wen Cheng de kim? Aranızda ne tür bir geçmiş var? En başında. Onunla ben aynı tarikattan kılıç ustalarıydık. Wen Cheng duygusuzluk yolunda ilerliyordu. Ona göre en güçlü kılıç yolu duygulardan arınmaktı. Ama ben farklıydım. Eğer evrende sevgi olmasaydı canlılar nasıl var olabilirdi? Duygularını ve arzularını yok eden bir kişi nasıl merhamet duyup dünyayı koruyabilir? Bu yüzden kendi yolumu buldum. Gönül kılıcını yarattım. Evrene, dünyaya ve kendime sorular sordum. Sonuçta vicdanım rahatladı. Ancak Wen Cheng bana meydan okudu. Kılıcıma boyun eğdi. Bu yüzden bana kin besledi. İnsan alemindeki en güçlü ustaları topladı. Bedelini ödetmek istedi. Ama yine de başaramadı. Sen tam bir canavarsın. O kadar çok usta tüm gücümüzü kullanmamıza rağmen sadece parmağını birazcık kanatabildik. Ama o küçücük yaranın bile anında iyileşeceğini düşünmemiştik. Bu yüzden kanımı dökebilirseniz sonsuz yaşama ulaşacağınızı ve gücünüzün tavan yapacağını sandınız. Yıllardır. Sayısız insanın Yinhun uçurumaya gelip cezalandırılmasının nedeni bu. Ancak sana sormak istediğim bir soru var. Madem senin vicdan kılıcın onları yendi, neden mühürlenen kişi sen oldun? Çünkü bu insan aleminde çok fazla güçlü kişi yok oldu ve bu durum neredeyse 3 alemin dengesini bozacaktı. Göklerin kanunu öfkelendi ve bütün suçu benim üzerime yıktı. Sonra da beni bu Yinhun uçurumu bölgesine mühürledi. Bahaneler üreterek insana iftira atıyorlar. Göklerin adaleti bu mu? Gerçekten inanılmaz. Neden göklerin gücü bile seni tamamen durduramadı? Bu buz tabutundan tam olarak nasıl kurtuldun? Göklerin beni en başta mühürleyebilmesinin sebebi bu yaşamımda sadece sıradan bir insan olmamdı. Ben burada kapana kısılmışken birçok kişi bana zarar vermek için hayatını hiçe sayarak Yinhun uçurumaya girdi. Ve o sırada içlerinden biri mührü açtı. Peki ya? Gökler sana ceza indirmedi mi? İndirdi. Sıradan insan bedenim buna dayanamadı ve o felakette artık yok oldu. Ancak çok geçmeden her şeyin tanrısı olan ilahi gücüm tekrar canlandı ve eski konumuma geri döndüm. Anlıyorum. Öyleyse o zaman neden bana Yinhun uçurumuten ayrılamayacağını söyleyerek yalan söyledin? Seni oradan çıkarmak için ne kadar çok uğraştığımı biliyorsun. Seni bulana kadar ne kadar bekledim? Seninle biraz şakalaşsam ne olur? Beni bulana kadar mı? Neden? Neden onca çabama rağmen senin işini bitiremiyorum? Sıradan bir insan bedeniyle bir tanrıya karşı nasıl koyabilirim ki? Sürekli bu yarışı kazanmaya çalışan kişi. Sen değil miydin? Sen kendi duygusuz yolunda gittin. Ben ise vicdan yolumda. Aslında birbirimize hiç karışmazdık. Fakat senin bu derin takıntın yüzünden hata üstüne hata yaparak kendi sonunu kendin getirdin. Tanyan, beni cezalandıramazsın. Sen bir tanrısın, insanları korumalısın. Nasıl olur da sıradan bir faniye el kaldırırsın? Boşuna ona vicdan dersi vermeye çalışma. Gerçek lider Qin. Çok masumdu. Fakat sen onun ruhunu koparıp ona 100 yıl işkence etmedin mi? Senin gibi bir pislik bunun bedelini ödemeli.
Daha önce göklerin adına yemin ettim 3 yıl içinde seninle hesaplaşacağım diye. Bugün artık buna bir son verelim. Lian, emirlerime hazır ol. Bedenine zarar vermeden ruhunun işini bitir. Lider Kin, sıradaki adım olarak yasak ruh transferi büyüsünü etkinleştireceğim. Böylece sonunda kendi bedenini geri alabileceksin. Birlik lideri iyi misiniz? 100 yılı aşkın bir süre sonra nihayet tekrar kendi bedenime dönmek biraz alışılmadık hissettirdi. Eğer bir sorunun olursa Bana gel, sana destek olacağıma söz veriyorum. her şey için teşekkürler evladım. Bu arada babanın durumuyla ilgili olarak gerçekleri artık biliyorum. Hala uyanamadığını duydum. Bununla ilgili bir tahminim var. Nasıl bir tahmin? Kılıç Yutanda'ya zaten gitmiştin. Kutsal Şef Atası'nın ne yaptığını biliyor olmalısın. Kötü ruhları sakinleştirmek için kılıçla bütünleşerek ruhunu kutsal kılıcın içine bıraktı ve ancak o zaman o karanlık enerjiyi bastırabildi. Peki ya baban da? Belki o da ruhunu kendi kadim silahı olan 7 yıldız kılıcın içine çekmiş olabilir mi? Yani demek istediğiniz ruhu bedeninden ayrıldığı için mi? Bilinci yerine gelmedi. Fakat şu an 7 yıldız kılıcı sadece parçalar halinde kaldı. Tüm Fengün ittifakı içerisinde sadece tek bir parça var. Kalan diğer parçaları nerede arayacağımı gerçekten ben de bilmiyorum. Fakat eğer tüm parçaları birleştirebilirsen kim bilir belki babanın uyanmasını sağlayabilirsin. Tavsiyeleriniz için teşekkür ederim efendim. Lord Tanyan, geçmişte Fengün ittifakının verdiği rahatsızlıktan dolayı lütfen kusurumuza bakmayın. Bundan sonra asla sizi bir daha rahatsız etmeyeceğiz. Onların hepsini sen mi gönderdin? Çok fazla kişi vardı. Gürültüden kulaklarım ağrıdı. Tan abi, gerçekten her şeyin tanrısı mısın? Öyleyse bana söyleyebilir misin? Neden tanrı kalmak yerine kendi isteğinle bu makamı terk ettin? Ve neden Tanrı infaz platformunun içine atladın? Bu hikayeyi anlatmaya ikimizin ilk hayatından başlamam gerekecek. İlk hayatımız mı? Tanrılar her şeyi yarattı, 3 alemi ve kutsal diyarı ayırdı. Her şeyin tanrısı en yüce göklerde yaşardı, zaman akıp giderdi, 10.000 yıl tek bir gün gibiydi. Çok sıkıcı, çok sıkıcı. Bu dünya gerçekten çok sıkıcı. Yüce Tanrı, yoksa benim işimi mi bitirseniz? Her canlının doğuşu bir kadere bağlıdır. Sen kutsal bir hayvansın. Ben bile senin sonunu getiremem. Bu dünyada keşke bir yıkım tanrısı olsaydı. Ben yıkım tanrısı. Beni buraya çağıran sensin. O halde ben de senin sonunu getireceğim. Her şey bitsin. Yüce Tanrı, bu küçük velet mi? Yıkım tanrısı dediğin? Aa, gerçekten bunu yapabilir mi? İlahi gücü henüz yeterli değil. Büyüdüğünde tüm bu kutsal diyarı yerle bir edebilir. Neden? Yok olmadın. Neden gücü? Henüz uyanmadı. Hey, sakın ağlama. Ağlama. Buzdan Tanrı, adını söyle. Benim bir ismim yok. Benim ismimize kimse de yok, hiç kimse bana isim koymaya layık değildir. Sana bir şey emredeceğim. Söyle bakalım neymiş? Bana biraz yaklaş.
seni lanetliyorum. Çabuk, kork benden. Hemen beni aşağı indir. Bırak beni. Neyse, boş ver. Bu da ne demek? Neden iç çekiyorsun? Neden sanki ben çok güçsüzmüşüm? Ve geçici olarak bana tahammül ediyormuşsun gibi bir tavır takınıyorsun. Beni çok kızdırdın. Elbet bir gün senin sonunu getireceğim. Ling Sheng. Ne? Bu senin ismin. Bundan sonra adın Ling Sheng olacak. Bu kitapta görünüşe göre hiçbir şey yazmıyor. Neden sürekli ona bakıyorsun? Eğer kalbinde sözcükler varsa, o zaman onlar gerçekten oradadır. Ama hiçbir şey göremiyorum. Beni mi kandırıyorsun? Gerçekten de varmış. Yıkım gücün gittikçe güçlendiğinde sözcükleri görebileceksin. Ve o sözcükler zamanla daha da artacak. Ne oldu? Buz tanrısı, az önce kötü bir rüya görmüş gibiyim. Rüyamda gücümü kontrol edemediğimi ve sana zarar verdiğimi gördüm. Senin varlığın bu yüzden yok oldu. Tanrılar diyarı dünyasından tamamen silindin. Bu bir kabus değil, gelecekte gerçekleşmesi kesin olan bir şey. Ne diyorsun? Sen benim sayemde doğdun. Ben ise senin yüzünden artık yok olacağım. Bu bizim aramızdaki bedel ve kaçınılmaz kaderimiz. Sana inanmıyorum. Yalan söylüyorsun. Sen yıkım tanrısısın. Elbet bir gün yıkım gücün serbest kalacak. Bu belirlenmiş bir son. Ayrıca bu durum benim her zaman aradığım huzur. Huzur mu? Bu dünyadan tamamen mi gitmek istiyorsun? Acaba bu dünyada asla bırakamayacağın, değer verdiğin ve seni tutacak hiç mi bir şey yok? Bağlılık nedir ki? Vazgeçememek ne demek? Yüce Tanrı'nın üzerinde yürüdüğü yol, duygusuzluk yoludur. Kendi doğasını görmüş, tüm dünyevi duygulardan arınmıştır. O sevgiyi bilmez, nasıl bir şeylere bağlılık duysun ki? Duygusuzluk yolu mu? Eğer kainat duygusuz olsaydı her şey nasıl can bulabilirdi? Duygularından kopmuş biri nasıl merhamet duyup da yaşamı savunabilir? Bunu ben de bilmiyorum. Ama onun duyguları olmasını diliyorum. Sen yoksa Yüce Tanrı'ya aşık mı oldun? Sen yıkım tanrısısın ve Yüce Tanrı'nın çağrısıyla buraya geldin. Senin kaderin, yıkım gücünü kullanarak Yüce Tanrı'nın sonunu getirmektir. Bu değiştirilemez bir yazgıdır. Ya kaderime razı gelmezsem? Neler oluyor? Senin yıkım gücün giderek daha da güçleniyor. Günün birinde onu kontrol edemeyeceksin. Kaderine boyun eğ, Ling Sheng. Bu sizin için önceden yazılmış olan son. Peki ya ben kaderimi kabul etmezsem? Çok mesafeli birisin, pek de konuşmuyorsun. Sanki bu koca dünyadan nefret ediyor gibisin. Ama ben daha çok konuşmanı istiyorum. Bu yüzden bundan sonra sana Tanyan desem nasıl olur? Bak, her şeyi yazdım bile. Neden Tanyan değil? Çünkü kalbim artık sana ait. Sana veda etmeye geldim. Nereye gidiyorsun? Sen söylemiştin ya, benim senin sayende var olduğumu ve senin benim yüzümden gideceğini. Bu bizim aramızdaki kaçınılmaz kaderimiz mi? Ama ben bu yazgıyı bozmaya kararlıyım. Aramızdaki bu sonu değiştireceğim.
Ling Sheng. Ling Sheng, ne yapıyorsun? Bu benim kendi yıkım gücümle dövülen tırpan. Kendi ilahi gücümü onun içine aktardım ve ona beni cezalandırmasını emrettim. Ling Sheng, dur artık. Ling Sheng, hemen dur. Üzgünüm Tanyan. Lütfen bu bencilce kararımı affet. Senin gitmeni istemediğim için senin adına bu kararı ben verdim. Eğer bu kez kumarın tutarsa kendi döngüsel gücümü kullanarak her şeyi temizleyeceğim ve seni yeniden tanıyacağım. O zaman geldiğinde bir kez daha birbirimizi sevebilir miyiz? Ling Sheng. Hayır. Ne yapıyorsun? O yeniden doğmak istiyor. Bu yüzden ben de ilahi gücümle altı yol döngüsünü oluşturup onun yeniden dünyaya gelmesine yardım edeceğim. Ve ben de o altı yol döngüsüne gireceğim. Ama altı yol döngüsüne girdiğiniz an artık evrenin kurallarına tabi olacaksınız. Ve bir daha asla en yüce tanrı olamayacaksınız. Öyleyse ben de tanrılığımdan vazgeçerim. Sizin şu hallerinizden gerçekten bıktım. Madem öyle, ben de sizinle o döngüye giriyorum. Uyandın mı? O aptal kuşun ruh enerjisi. Bedenine geri döndü. Ancak şu anki bedenin kısıtlı bir güce sahip olduğundan bunu hemen kaldıramadı. Bu yüzden de birkaç gündür uyuyorsun. Tanyan, her şeyi hatırladım. Neyi hatırladın? İlk hayatımızı. Belki de Shaoju'yu yeniden bedenime döndüğü için onun hatıralarını hissedebildim. Tanyan, sen benim için tanrılığından vazgeçtin, değil mi? Bir bakıma kendim için de yaptım. Peki o altı yol döngüsüne girdikten sonra neler yaptın? Bana her şeyi anlat. Vazgeçtikten sonra altı yol döngüsünü yöneten iblis, İmparator Hongzhen oldum. Sen, Han ırkı aziz saygın olmuştun. O aptal kuşla birlikte yeraltı dünyasıya gelip o sersem ejderhanın kanını içtiğinde seni hemen tanıdım. Öyleyse neden benimle iletişime geçmedin? İlk hayatımızda aramızdaki bağı kendi ellerinle koparmıştın. İkinci hayatımızda bir bağımızın olmamasının en iyisi olacağını düşünmüştüm. Fakat senin Gök İmparatoru tarafından ihanete uğrayıp Tanrı infaz platformundan aşağı atlayacağını hiç düşünmemiştim. Ling Sheng, vampir kabilesinin o ölümlüleri uğruna tüm cennet alemine karşı mı geleceksin? Sırf vampir halkı göksel bir şansa sahip diye cennet alemi pervasızca yağmaladı, halkımın tüm talihini sömürdü, onları şanssızlığa mahkum etti ve sayısız ölüme sebep oldu. Vampirlerin azizesi olarak bugün halkım adına adalet isteyeceğim. Üç alem bir arada yaşasa da cennet yücedir. Kader budur, bu göklerin iradesidir. Aksi takdirde neden gökler buna engel olmuyor? Boşuna çabalama. Eğer gökler adaletsizse bu cenneti kan gölüne çevirip kaderi yerle bir ederim. İnatçı ve aptalsın. O halde başına geleceklere hazır ol. Cennet ordusu, emirlerimi dinleyin. İşini bitirin. İlahi adaleti sağlayın. Emredersiniz. Ölüm tırpanı ortaya çık. Ling Sheng, sen artık cennet halkındansın. Bu talihimize ortak olabilirsin. Neden bunu kabul etmiyorsun? Birkaç basit ölümlü uğruna herkese düşman olmaya değer mi gerçekten? Kendi çıkarlarım uğruna onlara ihanet etseydim nasıl onların azizesi kalabilirdim? Ling Sheng, bak bakalım bu nedir? Eğer hemen durmazsan
vampir soyunun tüm alemlerden silinmesine sebep olacağım. Onları serbest bırakman için ne yapmam gerek? Arkandaki yer infaz platformu. Oradan aşağı atlayacaksın. Artık bu dünyada hiçbir vampir azizesi kalmayacak. Peki. Eğer sözünde durmaz ve onları salmazsan, intikam peşindeki bir hayalet olarak hepinizi lanetleyip size huzur vermeyeceğim. Demek ölümlüler aydınlanmak için çabalarken ulaştıkları yücelik buymuş. Bu ilahi güce sahip olmaktansa hiç olmam daha iyi. Aşenk. 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 Yani benimle birlikte Tanrı infaz platformundan atladın ve kılıç ustası olarak mı reenkarne oldun? Evet. Demek ki Tanrılıktan benim için vazgeçtin. Tanrı infaz platformundan yine benim için atladın. Duygusuzluk yolunu bırakıp duygu yolunu seçmen de yine benim içindi. Öyle de denebilir. Tanyan, yoksa bana aşık mı oldun? Ben bilmiyorum. Cevabı ben sana söyleyeyim. Evet. Sen bana gerçekten aşık oldun. Tıpkı benim sana aşık olduğum gibi. Pazar sahibi, beni hatırladınız mı? Genç hanım demek sensin. Çin Aotian'ın ruhu başkası tarafından ele geçirilmişti. Bu yüzden durmadan kötülük yapıyordu. Senin gerçek düşmanın o değil. O halde kim? O bedeni ele geçiren kişinin işini çoktan bitirdim. Benden yapmamı istediğiniz şeyi başarıyla tamamladım. Çok teşekkür ederim genç hanım. İntikamımı aldın, artık benim iyilikseverimsin. Bundan sonra neye ihtiyacın olursa, lütfen bana emretmekten çekinme. Aslında gerçekten de yardımınıza ihtiyaç duyduğum bir konu var. Karanlık Pazar'ın her yerden haberi olur. Lütfen sizden ricam 7 yıldız kılıcı parçalarının nerede olduğuna dair bir göz kulak olmanızdır. 7 yıldız kılıcı mı? Hani şu Şuanji ülkesi büyük eğitmen, Shao tarikatının efsanevi silahı olan mı? Aynen öyle. Pekala. Senin için mutlaka bir araştırma yapacağım. Teşekkür ederim. Gidelim. Nen var? Ne oldu? Bu karanlık pazara geçen sefer gelişimde de içimde tuhaf bir aşinalık hissi vardı. Onun çaresizliğini ve üzüntüsünü derinden hissedebiliyorum. Orada tam olarak ne var acaba? Bu kan kabilesinin kokusu. Pusula asla yanılmaz. Kan atası hala yaşıyor mu? O hala yaşıyor. Bizim yüce kutsalümüz, mühürlenmiş olsa bile, kaderi tarafından silinip gitse bile, yeniden dünyaya gelse dahi, asla kötü arzulara kapılmayacaktır. Ruhu tertemiz olduğu için hiçbir güçten korkmaz. Kan kabilesinin insanları cezalandırılmaktan korkmazlar ve onurlu duruşlarını asla bozmazlar. Burada hepimiz Efendimiz'i saygıyla selamlıyoruz. Cankai kan davasının bedelini ödeteceğiz. Her engeli aşıp zirveye tırmanacağız.
Sanki kabilemdeki insanların bana seslendiğini duyabiliyorum. Günün birinde sadece bir ölümlü olarak bile bu dünyadaki bütün haksızlıkları yerle bir edeceğim. Tüm dünyada herkesin eşit olmasını sağlayacağım. Artık alt üst ilişkisi kalmayacak.